Bu hafta Antalya'dayız. 4. Uluslararası Yörük Festivali ve 25. Yörük Türkmen Toyu'nda sizlerle birlikteyiz. En güzel kareleri Kültür Kervanı ekibi olarak sizler için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürümüz Sayın Okan Yavuz yanımızda. Öncelikle toyunuz hayırlı olsun efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bugün bizi neler bekliyor? Birazdan kortejimiz yola çıkacak. Karahalioğlu Parkı'na doğru gideceğiz. Bununla beraber efendim. Cumhuriyet Meydanı'nda şimdi göç duasının ardından kortej yürüyüşümüzle beraber, burada halkımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle beraber hep beraber Karahalioğlu Parkı'na yürüyeceğiz. Orada etkinliklerimiz orada başlamış olacak. İlber Ortaylı konferansımız olacak. Halkımızı çeşitli etkinliklerle güzel bir etkinlik, güzel bir etkinlik geçireceğiz inşallah. Aslında bu etkinlik için aylardır emek veriyorsunuz. Evet. Dünyanın dört bir tarafından gelen halk oyunları ekipleriyle beraber Yörük Türkmen dernekleri ve birçok katılımcı bugün burada bu güzelliği hep beraber bizlere sunacaklar değil mi efendim? Evet, aynen. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çok gurur duyuyoruz. Böylesine güzel bir etkinliği yapabilmekten ve destek vermekten dolayı. Buradan da değerli başkanımız Sayın Menderes Türel'in selamlarını iletiyorum herkese. Bizler de size teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. İnanılmaz bir kalabalık oluşmaya başladı. Kortejimiz birazdan başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanımız Sayın Zülfü Çelik yanımızda. Kültür Dairesi Başkanımız. Sayın Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. İnanılmaz güzel renkli kareler var. Dünyanın aslında 7 rengin çiçek açtı. 7 rengin nefes aldığı bir meydandayız. Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Duygu ve düşüncelerinizi alacağız efendim. Gerçekten mutluluk verici bir şey. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini en güzel sembolleştiren etkinliklerden birisi bu. Yani yörüklerimizin tüm unsurlarıyla, tüm renkleriyle birlikte bugün Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve uluslararası 4. Yörük etkinliklerini, festivalini düzenlemiş olacağız. Bugün nasip olursa. Büyük bir şenlik havasında gördüğünüz gibi bütün gençler, tüm insanlarımız, tüm Antalyalılar burada, bölge insanı burada ve uluslararası anlamda yaptığımız bir etkinlik. Çok mutluyuz. Evet. Bu mutlu bugün hep beraber yaşayacağız biz de Kültür Kervanı ekibi olarak. Ayrıntısıyla bu kareleri ekranlara taşımaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz efendim. Cumhuriyet Meydanı en güzel şölene bugün imza atıyor sevgili izleyenlerimiz. Antalya'dayız. 4. Uluslararası Yörük Festivali ve 25.si düzenlenen Yörük Türkmen Toyu'ndayız. Dünyanın dört bir tarafından gelen Bulgaristan'dan Hırvatistan'a ve belki de Çekoslovakya'ya kadar en güzel ekiplerin bulunduğu burası Cumhuriyet Meydanı. Ve hemen Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de tüm Yörük Türkmen derneklerin halk oyunları ekipleriyle beraber dernek başkanlarımız kortej için yerlerini aldılar efendim. Kortej hazırlıklarımız devam ederken alana Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz katıldı. O keyfiyesini takındı. Keyfi yerinde, bakalım bize neler söyleyecek. Efendim hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz efendim? Efendim hoş bulduk. İsmim Bahattin Bayraktar. Antalya Büyükşehir Meclis üyesiyim. Başkan vekilliği yapıyoruz dönemsel. Öncelikle şölenimiz hayırlı olsun. Antalya'mıza ve bütün Yörük camiasına güzellikler, kardeşlikler, birlik ve beraberlikler getirsin. Bugün 25.sini
gerçekleştirdiğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak da gerçekten çok önemsediğimiz ve maddi manevi katkımız olan Menderes Başkanımızın da çok önemsediği bir şöleni hep birlikte halkımızla gerçekleştirmenin doğrusu mutluluğunu, hazzını yaşıyoruz. Bizler de Kültür Kervanı ekibi olarak bu hazzı hep beraber yaşayacağız ve ekranlara taşıyacağız. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum size efendim. Evet, kültür kervanı devam ediyor. Kervan yürür. Halk da inşallah bütünleşir. Bu şölenler birlik beraberliğimize vesile olsun. Yörükler camiası ülkemiz için çok çok önemlidir. Bütün yörüklere ve yörük sevenlere selamlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Rabbim birliğimizi her daim eylesin. Cumhuriyet Meydanı o kadar renkli ki sevgili izleyenlerimiz, Altınay Mobilya'dan Sayın Bahri Altınay da burada. İşte keyfi olmazsa olmaz, kıyafetlerimiz olmazsa olmaz, çizmelerimiz olmazsa olmaz demişler. Korteja katılmak için hazır bekliyorlar. Bizler de kendilerine hemen hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Yörük şenliğini canlandırmak, yaşatmak, bu kültürü hatırlatmak, unutturmama adına buradayız. Birazdan kortejimiz başlayacak. Hep beraber Karahalioğlu Parkı'na gideceğiz. Aynen yörük göçümüzü gerçekleştireceğiz. Nostaljiler var. Develerimiz falan. Eski kültürümüzü yaşatarak yürüyüşümüzü, göçümüzü başlatacağız. Antalya hayırlı uğurlu olsun diyoruz o zaman efendim hep beraber. Hayırlı uğurlu olsun. Her yıl olduğu gibi bu yıl hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler.
bir emekçisi olmak zordur sevgili izleyenlerimiz. Şu anda yeni kurulmuş olan Burdur'da çok kıymetli bir derneğin yanındayız. Jörg Haider. Hemen dernek başkanımıza mikrofon uzatacağız. Öncelikle derneğiniz hayırlı uğurlu olsun. Toyumuz uğurlu olsun diyoruz Sayın Başkanım. Tanıyabilir miyiz? Biz Burdur Yörük Kültür Araştırma Derneği Jörg Haider olarak katılım sağladık. Dünya şehri Antalya'da dünyanın yörüklerini toplamak takdire şayan. İnşallah bu etkinlikler daha da artarak kar topu gibi yuvarlanarak bundan daha büyüklerini yapacağız. Antalya buraya aday. Bizim de dernek olarak yakın il olarak bütün bölgelere giderek katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kültürü tanıtmaya, ülkemizi Türklüğün hamuru ve mayası olan yörüklüğü tanıtmaya çalışıyoruz inşallah. Bizler de teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen şu tarafa dönmem lazım. Şurada bir şey ötüyor. Dur diyeceğiz bakalım ne var. Efendim kolay gelsin. Aslında yörük kültürüne her şekilde emek veren çok kıymetli bir insan var yanımızda. Halil İbrahim Ölmez. Çok kıymetli. Öncelikle bu nedir Halil İbrahim abicim? Evet, bu Gork Kabağı adı yöremizde vahşi hayvan sesi çıkartmaya yarıyor. Bunun iki amacı var. Keçilerimizin ekili arazilere gitmesini istemediğimiz bölgelerden bunu öttürürsek o bölgeye hayvanlarımız gitmiyor bir. Bir de vahşi hayvan sesi çıkardığı için diğer bundan korkan vahşi hayvanlar çadırın etrafına gelmiyor. Yani öyle bir rahatlığı var. Sesi aslan ve zırtlan sesi. Aslında Halil İbrahim Ölmez'in çok önemli bir özelliği de var kıymetli izleyenlerimiz. Evinin her köşesinde yörük kültürünü halen yaşamaya çalışan ve yaşatmaya çalışan çok nadide insanlardan bir tanesi. Yağlığından kepeneğine, çizmesinden tülbentine, belki de sedirlerine kadar evinde her şeyini görebilirsiniz. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Kortej başlamak üzere diyoruz efendim. Alanımıza protokolümüz katılmaya devam ederken AK Parti Merkez İlçe Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili adayımız yanımızda. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle şansınız bol olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik adına olsun inşallah. Tanıyabilir miyiz sizi? Çok teşekkür ediyorum. Nerede bir duman tütüyorsa orada mutlaka bir yörük vardır. Yörükler bu vatanın mihenk taşlarıdır. Yörük var oldukça ülkemiz üzerinde hiçbir kimse oyun asla oynayamayacaktır. Allah birliğimizi daim etsin. Şölenimiz hayırlara vesile olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, hani derler ya,
gül dalında goncasıyla güzeldir. Onlar da kültürleriyle, yöreleriyle, yaşadıkları ülkeleriyle çok özeller. İşte çok ama çok güzel bir hanımefendimiz var yanımızda. Nereden? Karadağ'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. İyi. Tanıyabilir miyiz sizi? Evet, biz Karadağ'dayız. Biz folklora geldik ve biz 2 numara oynayacağız. İlk defa mı geliyorsunuz Türkiye'ye? Hayır, biz Türkiye her ay geliyor ve biz Türkiye çok seviyoruz. Türkiye'yi çok seviyorsunuz. Karadağ bize biraz anlatabilir misiniz? Nasıl bir ülke? Karadağ küçük bir ülke. O deniz ve deniz Karadağ var ve biz Karadağ geliyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Yarın da sizin bu güzel gösterilerinizi hep beraber izleyeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, göçler duasız başlamaz. Dua berekettir aslında. Evet, o kıymetli duamızı da emekli müftümüz gerçekleştirecek. Kendisine hemen mikrofonu uzatıyoruz. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz ve ardından o güzel sözcükleri Sayın Müftümüzden alacağız. Efendim tanıyabilir miyiz hocam? Teşekkür ederim. Ben emekli müftü Ömer Tunç. Antalyalıyım. Yörüğüm ve Yörüklerin 25. yılının kültürel olarak kutlamalarının sevinci içerisindeyiz. Bizim Türk milleti olarak özümüz Yörüktür. Konup göçerek bu Anadolu topraklarına gelmişlerdir. Biz doğumumuzda dua ve tekbir vardır. Sünnetimizde dua ve tekbir vardır. Evliliğimizde dua ve tekbir vardır. Askere gidişimizde dua ve tekbir vardır. Ölümde ve diride, sevinçte ve kederde dualarımız hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bu yönüyle de yörük göçü duasız olmaz ve bu sebeple de inşallah duamızla bu yörük göçünü başlatmış olacağız. Şimdiden Allah kabul etsin diyoruz. Hazırlıklara başlıyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Ben Müftü. teşekkür ederim. Hayırlı etkinlikler, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Sağ olun. Bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Yörük Festivali ve 25.si düzenlenen Yörük Toyumuz bütün coşkusuyla göç hazırlıkları devam ediyor efendim. Yanımızda bu güzel etkinliğin, bu güzel şölenin, bu güzel festivalin yükünü çeken çok kıymetli bir isim var efendim. Antalya El Beyimiz Sayın Hamdi Sarıcı aynı zamanda Kültür Kervanı program sponsorumuz. O yükü sırtlanmış götürüyor. Şimdi duygu ve düşüncelerini alacağız. Öncelikle toyumuz hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Tabii Antalya'mız, Antalya Ovası, Yörükler Yuvası, Yiğitler Diyarı diye söylüyoruz. Turizmin başkenti, Akdeniz'in incisinin böyle Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden, Türkiye Cumhuriyetlerinden bu kadar soydaşlarımız, gönüldaşlarımız, yörük kardeşlerimiz burada olunca mutlu olmak mümkün değil. Çok mutluyuz. Bugün başlatıyoruz. Pazar günü akşama kadar birçok etkinliğimiz var. Şimdilik Allah utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Beyimiz özellikle ben bir şey sormak istiyorum. Antalya Yörükler açısından çok zengin bir bölge. Akdeniz aslında Tekke yöresi açısından çok zengin bir bölge. Sizler Yörük camiasında her alanda varsınız. Her yerde sizi görüyoruz. Ve emekleriniz, maddi ve manevi emekleriniz çok fazla. Bunun için özellikle bize teşekkür ederiz ama tekrar duygu düşüncelerinizi almak istiyoruz. Neden Yörükler? Şimdi ben bunu severek yapıyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece, Allah da bize maddi para verdiği sürece severek yapıyorum. Hiçbir beklentim yok. Hiçbir siyasette, hiçbir koltukta gözüm yok. Severek yapıyorum, mutlu oluyorum. Onun için zaten Abdullah Başkanımızın sözü var. Yörük Türk'ün özüdür. Fatih Hocam'ın sözü her Türk Yörüktür, her Yörük Türk'tür. Ben de diyorum ki obadaki kadar özgür, cumhuriyetteki kadar hür, imparatorluktaki kadar güçlü bir Türkiye ve Yörük Türkmen camiası için el ele diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Yörüğüm diyene. Atasporumuz aslında unutmadığımız, unutamadığımız
Dünden bugüne taşıdığımız en değerli mirasımız atasporumuz. Yağlı güreşlerimiz. Yağlı güreşlerimizde Antalya Elbe'yi Sayın Hamdi Sarıca her zaman var ve her zaman olacak. Yanımızda da güreşlerin olmazsa olmazı baş pehlivanımız Ali Gürbüz var. O kol bağladı. Bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda adımlarıyla, kocaman yüreğiyle Kara Alioğlu Parkı'na hep beraber yürüyecekler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün Yörükler şenliği var. Biz de bir yörük olarak ağamızın yanına geldik. Bu yörük yürüyüşünde yerimizi aldık. Yağlı güreş bizim önemli bir kültürümüz. 600 yıllık bir tarihi var. Biz de bugün yağlı güreşi temsil ederek hem de ağamızın yanında yerimizi alarak yürüyüşe katılacağız. Bizler de size tüm güreşçilerimize teşekkür ediyoruz ama bununla ilgili sizler neler söyleyeceksiniz efendim? Yağlı güreş dünyada tek Türkiye'de var. Yunanlılar birazcık böyle yapmaya çalışıyorlar. Kırkpınar bizim ama asıl Osmanlı'nın, Türkiye'nindir. Yağlı güreşçi de sadece yörük çocuklarından çıkar. Çok eziyetli bir spor, ağır bir spor. O eziyete, o dirsek diktiğinde pehlivan birbirinin acısına dayanamaz. Onun için bu kardeşlerimizin de yörüğün dibi zaten. Ne diyorduk? Her Türk yörüktür, her yörük Türktür. Onlar da bugün burada yerlerini aldılar. Allah razı olsun. Yiğitlerimiz hep er meydanlarında olmazlar. Bugün de Cumhuriyet Meydanı'ndalar. Yanımızda baş pehlivanımızın antrenörü var efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz siz efendim? Ben Hikmet Tuğsuz, Ali Gürbüz ve Okan Hoca'nın antrenörüyüm. Kendim uzun zamandır antrenörlük yapıyorum. Türk yörüğün örf ve adetlerini sürdürmek için elimizden geldiği şekilde çalışıyoruz. Türk güreşini, peygamber sporunu çok seviyoruz ve bunu tüm gençliğe göstermek ve örnek olmak istiyoruz. Bir tarafımda Ali Gürbüz. Bunu en güzel şekilde Türk gençliğine yansıtıyor. Diğer tarafta başaltı şampiyonumuz Okan Hoca da baş pehlivan oldu. Elimizden geldiğimizce ekip olarak bunu yapıyoruz. O zaman bizler de diyoruz ki Yiğitler de er meydanı sizin diyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Yörük Festivali ve 25. Yörük Toyu'nda kortej hazırlıkları devam ederken Antalya Yörükler Derneği Başkanımız Sayın Abdullah Duman'a hemen mikrofon uzatacağız. Öncelikle toyumuz hayırlı olsun Sayın Başkanım. Duygu ve düşüncelerinizi alalım istiyoruz. Gördüğünüz gibi 4. Uluslararası Yörük Festivali 25. Yörük Toyu başlamak üzere. Yörükler zaten göç yapmazdan önce kararlarını verdikleri zaman bir eğlence düzenlerler. Bir de vardıkları zaman düzenlerler.
gördüğünüz gibi alım yeşilim, her taraf güle oynaya, herkes mutlu hayatından. Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndan tarihin derinliklerine göçeceğiz. Belki Karaoğlan Parkı'na gideceğiz ama tarihimizin derinliklerine gideceğiz. Birazdan göçümüz başlayacak. İlber Ortaylı konferansı olacak göçten sonra. Yine eğlencemiz olacak. Cumartesi gün Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 7 tane ülkeden katılım var. Türkiye'nin 40-50 ilinden katılım var. Aslında dolu bir program yaşayacağız. İzleyerek görecek sevgili izleyenlerimiz, değil mi? Çok güzel bir program yaşayacağız. Bizler teşekkür ediyoruz size. Toyumuz tekrar hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkürler. Cumhuriyet Meydanı'nda göç hazırlıklarımız devam ederken yanımızda eski İl Emniyet Müdürümüz var efendim. Sayın Müdürüm, öncelikle hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Feyzullah Arslan, eski Antalya Emniyet Müdürü ve Danimarka İskandinav ülkeleri Emniyet Müşaviri. Öncelikle Yörüklerin bugününü kutluyorum. Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde Yörükleri var. Demin gördüm Kazakistan'da, Azerbaycan'da ve aklımda gelen her yerde. Demek Yörük kültürü bir tek Antalya'da değil, Türkiye'de ve de dünyada geçerli. Bugün bu güzelliği izleyenler bir tek Türkiye'den değil, dünyadan da. Hatta benim görev yaptığım Danimarka'da, İsveç, Norveç, Finlandiya'da. Yörüklerin bu güzel gününü kutluyorum ve en güzel, en kötü günlerinin böyle olması diyor. Her günlerinin bu şenlik içerisinde geçmesi diyorum. Yörükler her şeyin güzeline layık, onu bilirsiniz. Bizler de size bu kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Sağ olun, sağ olun efendim. Protokolün akın akını geldi Cumhuriyet Meydanı'nda şu an yanımızda. Tabii ki eğitim olmazsa olmaz dediğimiz İl Milli Eğitim Müdürümüz yanımızda efendim. Hoş geldiniz. Bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi efendim? İsmim Yüksel Arslan. Memleketimiz Çanakkale. Antalya gibi güzel bir şehirde hizmet ediyor olmaktan çok memnun ve mutluyuz. Bugün de güzel bir günü yaşıyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Soyumuz hayırlı olsun diyoruz efendim. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz 4. Uluslararası Yörük Festivali ve 25. Yörük Toyumuz bütün coşkusuyla devam ederken Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve birazdan kortej yürüyüşümüz başlayacak. Belediye Başkanımız, Antalya Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel geldi, dolu geldi, dop dolu geldi. Hoş geldiniz Sayın Teşekkür Başkanım. ediyoruz. Her zamanki gibi kültür kervanıyla birlikte birazdan Yörük göçüne başlayacağız. Festivalimiz bugün inşallah bismillah diyeceğiz başlıyor. 3 gün yine dolu dolu programlar var. Yörük kültürümüzü gelecek nesillere en güzel şekilde taşıyarak çalışmaları festivalimizde yine yürüteceğiz. Evet. Bizler kendilerine teşekkür ediyoruz. Örnek bir başkan, Antalya sevdalısı. Yörük kültürüne vermiş olduğu emekten dolayı Kültür Kervanı ekibi olarak da ne diyoruz? Kültürümüz daim olsun. Bizler kültür toplamaya devam ediyoruz efendim.
çok aziz ve değerli Antalyalılar, Türkiye'nin temel taşını teşkil eden, köşe taşı olan bu toprağın bağrında yörüklüğünü devam ettiren yörük dernekleri ve kurumları, bu mübarek gün diyelim, Cuma gününde göç duası olarak huzurlarınızdayım. Biz Türk milleti olarak doğumumuzda dua ve tekbir vardır. Sünnetimizde dua ve tekbir vardır. Askere gidişimizde dua ve tekbir vardır. Evliliğimizde dua ve tekbir vardır. Ölümümüzde dua ve tekbir vardır. Sevincimizde dua ve tekbir vardır. İşte bu duygularla o göç yoluna çıkacak olan o günün yörükleri ve bugünün yörükleri olarak siz değerli misafirlerimizle beraber bu duaya başlıyorum. Fakat duaya başlarken tarihi manada nereden ve nereye geldiğimizi de hatırlatma adına birkaç cümle arz etmek isterim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecma'in. Ey alemleri yoktan var eden, her şeyin haliki, maliki ve sahibi olan, düşenlerin ellerinden tutan, özürleri kabul eden ve alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ımız, sana hamd ve şükürler olsun. İnsanlar içinden seçip çıkardığın, gökte Ahmet, yerde Muhammed, alemlere rahmet, Efendimiz'e salat ve selam olsun. Rabbim 850 tarihinde Orta Asya'da Satık Buğra tarafından Karahanlılar olarak İslam'a girişimizle birlikte batıya, kuzey Karadeniz'e, güneyde Mezopotamya'ya ve ortasında Anadolu'ya göçlerin başladığı tarihler itibariyle 1040'da Dandanakan, 1071'de Malazgirt, 1071'de Anadolu Selçuklu Devleti, 1120'de Korkuteli'nin İslam'a girişi, 1205 Antalya'nın İslam'a girişi ve 1238 şu anda gördüğünüz Yivli Minare'nin yapılışı, bu tarihler itibariyle bu topraklara Müslümanlığın mührünü vuran, Müslümanlığı kazıyan ecdadımıza rahmet et ya Rab. Alanya'yı 1223'te ve 1238 Antalya Yivli Minare, 1248 Kayseri Mulat Camii, 1271 Sivas Çifte Minareli Medrese, 1277 Erzurum Çifte Minareli Gök Medrese ile Anadolu'ya İslam'ın mührünü kazıyan, İslam'ın tapusu yapan, Müslümanların tapusu yapan ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. 1299'da 400 yörük çadırıyla Söğüt yaylasında açılan ve kurulan Osmanlı Devleti'ni, 1325'te fetholunan Bursa'yı, 1354'te Trakya'ya geçen Süleyman Paşa'yla, 1385'te bugün aramızda bulunan Makedonya'dan gelen Ohri şehrini İslam'a katan ve 1389'da Kosova Meydan Muharebesi'nde İslam'ı götüren ecdadımıza rahmet et ya Rab. 1462 Bosna'da İyas Ovası'nda 30 bin Boşnağın Fatih'in huzurunda toplanarak kelime-i şehadetle İslam'a girdiği, 10 binini İstanbul'a ilim tahsiline, 10 binini akıncı olarak gönderdiği, 10 binini askerine kattığı o yüce askerlere rahmet eyle ya Rabbi. Bugün Sırbistan'da Tuna Nehri'nin kenarında Sokullu Mehmet Camii ve yanı başında Bayraklı Camii, İbrahim Paşa Türbesi'yle, Bayraklı Camisi'yle, Bosna'da minareler ve kubbeleriyle İslam'ı, Koçitelli'de Şişman İbrahim Paşa'nın türbesini, Bagalaj'da İslam erenlerini görmekle İslam'a hizmet eden ecdadımıza rahmet et ya Rab. Ya Rabbi, ecdadımız 1689'da Viyana önlerinde ve İslam'ı götürmek ve bayraklaştırmak adına İstanbul'da okumaya başladığı ezanı
Çaldıran ovalarında bitiren, Tuna Nehri'nde abdestin namazını Afrika çöllerinde kılan, İstanbul'da okumaya başladığı ezanı Çaldıran ovalarında bitiren ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Bugün Karabağ'dan, Arnavutluk'tan, Makedonya'dan, Kosova'dan gelen kardeşlerimiz bu ecdadımızın attığı adımların eserleridir. Rabbim, İslam milletlerinin abisi olan bu yüce milletimizi de ilelebet payidar eyle. Milletimize ve vatanımıza kastedenlere fırsat verme. Onların tuzaklarını, hain planlarını boşa çıkar ya Rabbi. İçimizden ve dışımızdan gelecek her türlü tehlikeye karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Baban giderse dağın gider. Anan giderse bağın gider. Eşin yoldaşın giderse aşın gider. Ama vatan giderse her şeyin gider. Düşüncesiyle vatanımıza ve milletimize hizmet etmeyi ve gayrette bulunmayı nasip eyle Allah'ım. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyen gazinin ifadesiyle bu vatana hizmet etmeyi, bu vatan için çalışmayı, gayret etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Cümlemizi affına, merhametine, bağışına dahil eyle. Dualarımızı kabul eyle. Azamet-u da kabul-ü duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Şu alanın ortasını Menderes Başkanımın ön tarafını şu bir boşaltalım lütfen. Lütfen. Şu arayı lütfen. Bir boşaltabilir miyiz? Bölgeye doğru lütfen.
bir memleket destanı. Kadınların nakış nakış kilimlerine işlediği, gönülleri kavi, kartal bakışlı efelerin omuzlarında yükselen bir zaferin hikayesidir. Ufuklarda hür ve edayla dalgalanan ay yıldızın hayali, Kocatepe'den yükselen dumanlara karışıyordu. Köyde evinin ocağını tüttüren, evlatlarına kol kanat gelen kadınların hayalleriyle bin bir renge boyanıyordu akşamlar. İşte böyle vakitlerde hürriyetin olmadığı bir dünyada ölümü tercih eden bu yiğitler ki şafakla birlikte doğacak güzel günleri müjdeleyen bir feryatla gökyüzüne çivilediler bakışlarını. Gün doğuyor.
Sevgili izleyenlerimiz, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Dünyanın dört bir tarafından gelen halk oyunları ekibiyle birlikte Yörük Türkmenlerimizin buluştuğu bu güzel meydanda birazdan kortej yürüyüşümüz başlayacak. Nereye mi gideceğiz? Hep beraber develerimizle ağlarımız okundu, halk oyunlarımızı izledik ve büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Kara Alioğlu Parkı'na doğru adım adım ilerliyoruz. Sayın Başkanım, kortejimiz başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kara Alioğlu Parkı'na doğru gidiyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım efendim. Evet, gördüğünüz gibi yörük yürüyüşü başladı. Hakikaten muhteşem bir görüntü ve muhteşem bir heyecan. 7 tane ülkeden katılımın olması, 50'ye yakın ilden katılımın olması, yörüklerin tarihe yürüdüğünü gösteriyor. İnsanlarımız ilgili, alakalı. Bizler bundan çok memnunuz, yörükler bundan çok memnun. İyi gidiyor. Duygularınızı alabilir miyiz efendim? Geleneksel kortejimiz evet dualarla başladı. Çok mutluyuz. İnşallah orada da açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Hakikaten bu kültürümüzün Antalya'da yaşanıyor olması bizlere büyük onur veriyor. Gurur duyuyoruz. Ve 3 gün boyunca dediğim gibi yörük kültürünü dolu dolu hep birlikte yaşayacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kültürün ilmek ilmek işlendiği Antalya caddelerinde kortejimiz büyük bir coşkuyla yürüyor sevgili izleyenlerimiz. Sevgili izleyenlerimiz, kortejimiz büyük bir coşkuyla devam ederken eski milletvekilimiz Ali Boğa yanımızda. Efendim hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün Antalya'yı 6. Yörük şöleni yürüyüşünde çok daha coşkulu bulduk. Bugün bütün uluslararası katılımlarla birlikte Türkiye'nin her tarafından yörük beyleri burada. Ben de Ankara'dan bugün geldim. İnşallah geçmişten bu tarafa biraz önce duada belirtilen yörük duruşunu ve yürüyüşünü yeni nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Elbette dağ başında yörükler kalamazlar. Dolayısıyla o yaşamın, o duruşun, o yürüyüşün, 15 Temmuz'da gösterilen o duruşun Türk milletinin özünde devam etmesi lazım. Yoksulların yanında, garibanların yanında ve haksıza karşı haklının yanında yer almak üzere bu şekilde yürüyoruz. Bu yürüyüş onu temsil etmektedir. Biz çok teşekkür ediyoruz.
Evet Antalyalı Bey'im, Mehter Hanım'ızın o güzel coşkulu sesiyle kortejimiz büyük bir coşkuyla devam ediyor. Duygu ve düşüncelerinizi alalım istiyoruz. Sevgili Ömer Hocam'ın dualarıyla turizmin başkentinin Antalya'nın Cumhuriyet Meydanı'nda göçümüze dualarla başladık. 3 gün boyunca devam edecek. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel zaten diyor ki benim için 3 şey çok önemli. 1 Antalya Spor, 2 Yörükler, 3 engelli çocuklar diyor. Allah razı olsun ondan diyoruz. Akdeniz'in başkentinde, turizmin başkentinde böyle bir kadim kültürümüz olan Yörük kültürünün göçünü yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ay bizim, gök bizim, yıldızlar bizim. Antalya'da Akdeniz'in incisi bugün bizim efendim. Yürüyoruz hep beraber. Protokolün kıymetli isimlerin katıldığı kortejimiz büyük bir yoğunlukla devam ederken MHP Kepez İlçe Başkanımız yanımızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? Mehmet Seyyar, MHP Kepez İlçe Başkanıyım. Yıllardır geleneksel hale getirdiğimiz bu Yörük göçününe bugün de yine davetlimiz olarak başkanımızla birlikte katılıyoruz. Dualarla göçümüze başladık. Her ne kadar göç artık bitti, yerleşik bir yörük düzenine geçilse de Mustafa Kemal Atatürk'ün mekanı cennet olsun söylediği gibi hala Toroslarda yörüklerin ateşi yanıyor. Hala o çadırlarda duman tutuyor. Bu birlikteliğimizi sağlayan, Türk milletinin birliğini sağlayan bu Yörük Dernek Başkanımıza da bu noktada teşekkür ediyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bizler de diyoruz ki aslında siyasetin en üst kademesi birlik ve beraberliktir. Siyasetin her karesini burada Antalya'da görüyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yanımızda kortej yürüyüşünde çok kıymetli bir isim var efendim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Doreli Kolpak yanımızda. Efendim hayırlı olsun diyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün coşkulu bir yörük şölenli, bir yörük yürüyüşünü canlandırıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu 4. Uluslararası etkinlikler doğrusunda Yörükler Derneği'nin de birlikte Sayın Abdullah Duman'la birlikte tüm yörüklerin de katıldığı ve derneklerin organize güzel bir Antalya'da coşku yarıyoruz. Bu Türk milletinin geçmişi, geleceği de buydu zaten. Bunu tanıması, bunları yaşaması bizim geleceğimizi sahip çıkmak adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bunu da katkı koyanlara, başta Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Abdullah Duman Bey Başkanı, Yörükler Derneği Başkanı ve tüm katılımcılara kutluyorum, teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir organizasyonu Antalya'ya yaşattıkları için. Bizler de size teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kortejimiz Antalya sokaklarında büyük bir coşkuyla devam ederken Antalya milletvekilimiz var. Sayın Hüseyin, hemen mikrofonumuzu uzatıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Yörük yürüyüşümüz, yörük şölenimiz hayırlı olsun diyorum. Evet. Bugün Güzel bir program bekliyor bizi. Antalya sokakları bugün bir bayram havasını yaşıyor. Akdeniz'in incisi, çok özel bir yerdeyiz. Özellikle bugün için neler söylemek istersiniz Sayın Vekilim? yani bu bizim için bir gün değil, bir kültür. Yörüklük bizim özümüz. Antalya'da, Toroslar'da yörüklük vardır. Ege'den Toroslara, Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bir kültürdür bu. Biz bugün onu tekrar yaşıyoruz. Belki simgesel olarak etrafımıza gösteriyoruz. Ama bu kültür hiçbir zaman içimizde kaybolmamıştır. Hep vardır. Biz onun kodlarıyla bugün Anadolu'da yaşamaya devam ediyoruz. Anadolu'daki ortaya koyduğumuz medeniyeti büyütmeye devam ediyoruz. Bu kültür öyle büyük bir kültür ki bazen şey diyorlar ya, hani yerel kültürler globalizmin altında, küreselleşme altında yok olup gidiyor diyorlar ya. Bu kültür küreselleşmeye hala yön veren bir kültürdür. Yörük kültürü. Bugün Anadolu'da bakın yeniden bir diriliş ruhu var. Uyuyan dev uyandı. İşte bu yörük kültürüyle uyandı. Ben öyle düşünüyorum. Muazzam bir kültür. Doğayı sevmek var içinde. İnsanı sevmek var içinde. Ekoloji var içinde. Organik beslenme var içinde. Yaşam var, barış var, huzur var, sevgi var. Şu renklerin hepsi bile özel bir anlamı var. Bereket var. Size şunu anlatayım. Arkada develeri gördüm. Tabii ben de yörük kültüründen geliyorum. Çok hoşuma gitti. Yörüğün 2 tane vasıtası vardır. Birisi spor vasıtasıdır. Birisi de ağır vasıtasıdır. Spor olan eşeğidir kısa mesafede. Ağır vasıtası da devesidir. Deveyle uzak yolculuklara çıkar. Her türlü yükünü onunla taşır. Yörüğün ayrıca 2 silahı vardır. Birisi hafif silah, biri ağır silah. Biliyor musunuz bunların ne olduğunu? Hep beraber öğrenelim efendim. Bak, hafif silahı tavuktur. Yörüğün devesinin heybesinde her zaman bir tavuk bulunur. Çadırını kurar, tavuğu salar. Neden? Şimdi bugün dünyada biliyorsunuz kene, işte böyle küçük böcek. Bütün böcekleri tavuklar yer değil mi? Evet, Böcekler var. küçük Onlardan korkuyoruz. Bunları ilaçlamaya çalışıyoruz vesaire. İşte yörüğün böyle bir şeye ihtiyacı yok. Tavuğu salar. O her türlü keneyi, işte akrebi, yılanı, etraftakileri temizler. Sonra da yumurtasını yer. Ağır silahı da köpeğidir. Eğer ağır bir silah kurdun, çakalın ve diğer büyük hayvanların eğer saldırısı olacaksa onu da köpekle savar. Yörüğü mesela çok küçük bir şey ifade edeyim. Hayvanlı su içirdikten sonra artan suyu mutlaka bir ağacın dibine döker. Her şeyini değerlendirir Her aslında. şeyi değil mi? değerlendirir, ağacı da sever, ormanı da sever. Böyle bir kültür. Tabii böyle bir kültürü yaşatan derneklerimize, Büyükşehir Belediye'mize, valiliğimize teşekkür ediyorum. Yörüğün ağır vasıtası devedir. Deve yörüğün bütün yükünü çeker. Ama yörüğün yükünü 40 deve bile çekemez. Şöyle derler, yörüğün yükünü bir deve çeker, keyfini 40 deve çekemez. Yörük o kadar da keyiflidir. Yörük durur, kahvesini içer. Ölür, mezar oraya gömülür. Mezar orası. Bunun üzerine biz ne diyoruz? Ağır olan kültürleri taşımak zordur. Ama biz kültür kervanı ekibi olarak heybemizi işte böyle doldururuz ve yürürüz efendim.
Sevgili izleyenlerimiz, Cumhuriyet Parkı'ndan başlayan kortej yürüyüşümüz Kara Alioğlu Parkı'nda son buldu. Protokolümüz yerini aldı ve dünyanın dört bir tarafından gelen halk oyunları ekipleri ve Yörük Türkmen dernekleri şu an alanımıza büyük bir coşkuyla mehter'in eşliğinde. Kortejimiz develerin, atlarımızın, eşeklerimizin yürüyüşüyle Kara Alioğlu Parkı'na ulaştı efendim. İnanılmaz bir topluluk var. Antalya sokaklara sığmadılar bugün. Uluslararası Antalya Yörük Festivali ve 25. Yörük Toyu'nda gerçekten inanılmaz kareleri sizlere bizler Kültür Kervanı ekibi olarak aktarmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere halkımız yerini aldı. Birazdan çok güzel konferanslar olacak ve Neslihan Yılmaz konseriyle de programımız devam edecek efendim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Beğendiniz mi? Güzel. Hiç olmazsa kendimizi hatırladık. Kendimizi. Özümüze döndük değil mi? Benim olan bu. Ben yörüküm, yörük. Anladın? 85 yaşındayım ben. Kurban olurum size, kurban olurum. İyi seyirler diliyorum size. Gördüm ya bugünü. Bildiğimiz bu zaten. Her şeyimiz bu, başka bir şeyimiz yok bizim. Biz buyuz ya. İnkar edemeyiz, biz buyuz. Hani derler ya, yürüyün çadırı olmaz. İşte açık bir kapı bulduk. Kocaman bir gönül sofrası var burada. Bizler de oturduk. Çok kıymetli dernek başkanlarımızla çayın tadına sohbet ederken biz o sohbete dahil olmak istedik. Akyörder Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Yaşar Örse burada. Hoş geldiniz diyoruz başkanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl buldunuz
Bu yıl çok güzel, harika bir toydayız, Antalya'dayız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir misiniz efendim? Vallahi biz 1994 yılında bu organizasyona ilk başladığımızda Antalya'dan başlamıştık. O günden bugüne gördüğümüz zaman Yörük Türkmen camiasının kültürel anlamda çoğu şeyi hallettiğini görüyoruz. Artık farklı mecralara bu işin taşınmasını gerektiğine inanıyorum ben. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aynı zamanda Kırşehir'den gelen kültür dolu bir dernek başkanımız da var. Karacakurt Yörük Türkmen Derneği Başkanı Sayın Serdar Güneş aramızda. Hoş geldiniz başkanım, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun, iyiyiz. Bugün güzel bir gün, iyi olmamak elde değil, iyi olacağız. Evet, oturduk sedirimizde, gönül soframız açık. İşte bu gönül sofrasından o güzel tasları doldurarak aslında birazcık da birlik ve beraberlik adına en güzel şerbetleri yudumlayacağız bugün, değil mi? Aynen öyle. Bugün ortada büyük bir kazan var. Türkiye'nin farklı yerlerinde gelen Yörük Türkmen Dernek Başkanlarımızın, bu işe gönlünü veren, sevdasını verenlerin o kazanda biriktirdiklerini hep beraber pişirip, hep beraber tadıp evlerimize huzur içinde döneceğiz inşallah. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun Sayın Başkanım. Çok teşekkürler. Kara Alaoğlu Parkı'nda toyumuz bütün coşkusuyla devam ederken alanlara sığmıyoruz aslında bizler. Seyircilerimizden bir tanesine mikrofonu uzatacağız. Bakalım nereden gelmişler. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Datça'dan geliyorum. Marmaris Datça. Çok güzeldi Yörük şenlikleri. Cesur Bey kendisi Yörük zaten. Çok zevkle izliyoruz. Siz neredensiniz? Ben İzmir'den geldim. Kültür Kervanı ekibi olarak sizleri ekranlara taşıyacağız bizler de bu güzel kareleri. Cesur Bey, gayet cesurca yapılmış, kültürle doldurulmuş içi çok güzel bir program. Evet. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım istiyoruz efendim. Çok güzel, çok harika. Yani bu yörükleri TV'ye taşımanız bizi çok onurlandırdı. Açık açık söyleyeyim. Ben bir Antalya yörüğüyüm, tamam. Sürekli gelir misiniz böyle şölenlere, toylara efendim? Tabii. Sürekli gelirim şölenlere. Çok severim. Bu bizim şeyimiz artık, ananelerimiz. Bunu şey yapmamız lazım. Bizler sahip çıkmamız gerekir efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sizlere, sağ olun. Hep beraber zevkle izliyoruz. Rahim Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, Kerim Allah. Kısrak sesi burada, tarihi çevir nam sesi, kısrak sesi burada. Neymiş romanın kalbini mızrak gibi vurma. Neymiş romanın kalbini mızrak gibi vurma. Gökler uygunlar, oğuzlar peşenekler.
cebbar muniru settaru halikul leyli ve nehar la yezali zülcelal birdir Allah anın birliğine. Hatemül Enbiya Cenab-ı Peygamber Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa Hazretlerinin Ali evlad Resulü müjdeba imdad ruhaniyetine piran, aşıkın, vasılin, kurragerin, hamele-i Kur'an, güzeştegani ehli iman, Ebul Feth vel Megazi, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin âli ervahına ve avn-ı inayetine, bil cümle alemi İslam'ın necaat, saadet ve selametine, devletimizin bekâ-ü temadisine, ordularımızın devam-ı muzafferiyetine, pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına hu diyelim. Hu. Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri büryan, meydanı şehadette Allah yoluna revan, kahrımız, gazabımız düşmana ziyan, adüden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey serdar mücahit. Hüda kılıncın keskin eylesin, ömrünü gün gibi bedit. Fahri alemi hoşnut ettin, hak gazayı ekberin etsin mübarek ve said. Nasrun minallah ve beşiril müminin. Ya Muhammed. Yektir Allah! Yektir Allah! Yektir Allah! Antalya Büyükşehir Belediyesi mehter takımımızı güçlü alkışlarınızla uğurluyoruz efendim. Bu güzel dinleti için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ecdadın o coşkulu sesini bir kez daha Antalya'mızda, bu meydanda hissettik efendim onlarla birlikte. Bir kez daha kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Çok renkli etkinliklerle, muhteşem etkinliklerle Uluslararası Antalya Yörük Festivali 4. kez bu meydanda sizlerle birlikte buluşmaya devam ediyor efendim. Şimdi çok özel halk oyunu gösterilerimizle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Öncelikle kıymetli kardeşlerimiz hemen yan tarafta hazırlar. Kocaeli Polis Anaortaokulu halk oyunları ekibimizi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim.
Kıymetli izleyenlerimiz, şölen alanında toyumuz devam ederken Emecikler Dernek Başkanı Sayın Hüseyin Zeybe'ye yakaladık. Hemen bir mikrofon uzatalım bakalım, düşüncelerini alalım. Sayın Başkanım hoş geldiniz sizler de. Teşekkür ederim. Bugün bildiğiniz gibi işte Hamdi Ağam'ın şölenine geldik. Ona da destek olmak için, Allah nasip ederse Haziran'ın 29-31 Temmuz'da şenliklerimiz var. Herkesi davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Nasıl buldunuz bugünkü toyumuzu? Muhteşem. Teşekkür ederim. Muhteşem. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın efendim. Sayın Vekilim, Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli Muratpaşa Belediye Başkanımız, çok değerli hocam, Yörükler Kültür Dayanışma Yardımlaşma Dernek Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar, ülkemizin dört bir yanından festivalimize katılan Yörük kültürümüzün kıymetli temsilcileri. Bugün Yörük ateşi kentimizde 4. kez yanıyor. Unutulmasını istemediğimiz, kendi öz kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillerce tanınmasını amaç edindiğimiz bu kültür şölenine, bu toprakların festivaline, 4. Uluslararası Yörük Festivalimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Saygıdeğer konuklarımız, festivalimizin açılış törenine geçmeden önce sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizde en ön safta yer alan yörüklerimiz, vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu, ardından Antalya Büyükşehir Belediye Bandomuz eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Efendim Antalya Büyükşehir Belediye Bandomuza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirlerimiz, Yörük göçümüzü az önce Cumhuriyet Meydanı'ndan hep birlikte sizlerin eşliğinde başlattık. Bu kez yaylalara değil, kendi özümüze, kendi kültürümüze, kendi şölenimize yürüdük. Ve burada, festival alanımızda bu coşkulu kalabalıkla sizlerle bir araya geldik efendim. 4. kez bu coşkuyu Antalya'da şöyle Toroslara karşı sizlerle birlikte paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyoruz ve festivalimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Antalya Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanımız Sayın Abdullah Duman'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer milletvekilim, saygıdeğer hocamız, üstadımız İlber Hocam, saygıdeğer Muratpaşa Belediye Başkanım, saygıdeğer Antalya Yörük Bey'im, çok kıymetli Yörük dernekleri, federasyonları, konfederasyonları başkanlarım, saygıdeğer İl Emniyet Müdürüm, yani ismini sayamadığım bütün saygıdeğer
konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Yurt içinden, yurt dışından, Türkiye'nin bütün bölgelerinden gelen Yörük Türkmen kardeşlerimi en kavi muhabbetimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, kültür, milletler tarihinin özünden süzülüp gelen değerlerin bütünüdür. Bu bütünlük içerisinde dili, folkloru, edebiyatı, sanatı, bütün değerleri barındırır. Bir milletin tarihi, değerleri, kültürü, coğrafyası o milleti yönetir. Anadolu toprakları dünyanın en netameli topraklarından birisidir. Bu toprakların en temel özelliği dünyanın gözde olması. Etraflarının deniz, bir taraflarının hazine diyebileceğimiz petrol gibi yeraltı zenginlikleriyle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın, bu toprakların tarih üzerinde bir hükmü var. Bu hüküm şu: ya bu topraklarda büyük devlet olursunuz, bütün millet olursunuz, ya da tarihin tozlu sayfalarında yer alırsınız. İlber hocamızın yanında söylemek haddimiz değil ama biz bu topraklara 2 tane devlet şehit verdik. Selçuklular, Osmanlılar. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şehit vermemek için, bu topraklarda hür ve müstakil yaşayabilmemiz için, çocuklarımızın çok güzel ortamlarda geleceğe yürüyebilmesi için bu toplantıları, bu toplanmaları yapıyoruz. İşte buna biz kültür diyoruz. Dediğim gibi kültür, bizim kültürümüz, bizim ruh dimağımızdan süzülüp gelen değerlerin bütünüdür. Mehteran'la yürüdük ve Mehteran burada güzel bir gösteri yaptı. Artık bizim için kültür diyebiliriz. Yaşatılmalı diyebiliriz. Çünkü mehter dünya musikisine yön veren bir musikisi vardır. Bunun yanında biraz önce gençlerimiz oynadılar. Anadolu'nun her kesiminden insanlar burada, Türk dünyasından burada, 7 tane ülkeden Türkler geldi bugün buraya. Bizimle beraber yürüdüler. Onlara sorduğumuz zaman siz nerelisiniz diye sorun, ben Türkiye'liyim der. Türkiye öyle bir önemli, öyle bir saygıdeğer devlettir ki dünya Türklüğünün umududur. Türk dünyasının gözü Oğuz Türk'ünde, Türk devletlerinin gözü de Türkiye Cumhuriyeti'ndedir. Bugün İslam milletlerinin içerisinden Türk milletini çektiğiniz zaman dönün arkanıza bir bakın. Arkanızda neler göreceksiniz? Veya Müslüman devletlerin içerisinden Türkiye Cumhuriyeti'ni çektiğiniz zaman arkanızda bir enkaz göreceksiniz. Emperyalizm bugün İslam coğrafyasına çullandı. İliklerine kadar sömürüyor. Gözlerini Türkiye'ye, Türk milletine diktiler. Sınırlarımızı köstebek gibi oydular. İşte böyle bir zamanda bütün millet olmanın gereğiyle %85 halk desteğiyle devletimiz sınırlarımızda bize karşı hazırlanan planları bozmak için müdahale etti. İşte bu müdahalenin sonunda gördük ki eğer Türk milleti bir birlik içerisinde hareket ederse hiçbir emperyal güç sesini çıkaramıyor. Bakın Afrin'e girdik. Bütün Batı devletleri, Amerika hepsi sesini kestiler. Hayranlıkla Türkiye devletine baktılar, Türk milletine baktılar. İşte Türklüğü, Türk milletini ayağa kaldıracak değerler biz bugün bu yürüyüşle geleceğe taşımak istiyoruz o değerleri.
Biz aslında Cumhuriyet Meydanı'ndan Karaoğlan Parkı'na yürümedik. Biz aslında Türkistan'a yürüdük. Biz Türk milletinin değerlerine yürüdük. Biz İslam coğrafyasını iliklerine kadar sömüren emperyal güçlerin korkulu rüyası olmak için yürüdük. Bugün bayraklar da vardı. Tarihte kurulmuş Türk devlet bayrakları. Onların temsil ettiği değerler o da bayrakları yarattı işte. Eğer kültürünüzü kaybederseniz devletinizi kaybedersiniz. Devletinizi kaybetmekle kalmaz. Bugün dünyanın birçok bölgesinde rezil rüsva yaşayan Türk soydaşlarımızın durumuna düşersiniz. İran'a bakın, Irak'a bakın. Onlara bakalım ki kendimize şekil ve düzen verelim. Bakın, Türkiye siyasi birliğini sağlarsa, siyasi istikbal gerekçeleriyle Türk milletinin değerlerinden uzaklaşmazlarsa, kaygılanmazlarsa Türk dünyasını ayağa kaldırma şansımız var. Bugün 300-500 milyonla bahsedilen saygıdeğer hocam bizden daha iyi bilir. Biz iddia ediyoruz ki dünyada 3-4 milyar Türk var. Bakın Macaristan Türklüğü kabul etmiyor. Ama Hun Türk kurultayı yapıyor. Kendilerine sordum kurultay yapanlara. Siz niye Türklüğünüzü inkar ediyorsunuz dedim. Ama onlar izah edemediler. Ben de anlayamadım. O bölgelerde Türk dediğin zaman Müslüman akla gelir. Onlar Katoliktir, öyle değil mi hocam? Onlar Katoliktir, Hristiyandır. Müslüman akla geldiği için biz Türk değiliz diyorlar. Onun için o bölgelerde Türk kelimesiyle İslam'ı yan yana getirmiş insanlar. Türk varsa Müslüman var o bölgelerde. Gezdim ben, gördüm. Onun için bizler bu topraklarda kavi duracağız. El ele duracağız. Siyasi kaygılardan uzaklaşacağız. Özellikle Yörükler Derneği bu anlamda bütün gayretlerini göstermekte. Biz belediyelerimizde programlar yapıyoruz. Bazen beni eleştiriyorlar. Abdullah Duman bir gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in koluna giriyor diyor. Bir gün Ümit Uysal Başkanımız var orada, onun koluna giriyor diyor. Şimdi devletin, saygıdeğer konuklarım Facebook'tan falan çok yüklendiler bize. Devletin bu milletin kültürüne ayırdığı kaynağı vardır. Bu kaynağı devlet, STK yani sivil toplum örgütleri vasıtasıyla kendi değerlerini harcar. Bizim yaptığımız devletin imkanlarıyla sizlerin yaşatmaya çalıştığınız değerleri yaşatmak, onları sergilemek, onları gelecek nesillere aktarmak. Onun için bazen bana öyle diyorlar, bir gün onun koluna, bir gün bunun koluna giriyor diyorlar. Yörük kültürü, Türk kültürünün özüdür. Türk kültürünün özünden, yani daha doğrusu Türk kültüründen Yörük kültürünü çekerseniz bir enkaz görürsünüz. Bugün Türkistan steplerinden alıp geldiği değerleri Viyana önlerine kadar götüren ecdadımızın çarık eskilerini aramaya gideyim, buram buram Türklük kokar. Çok kutlu bir milletiz. Gurur duymalısınız kendinizden. Biz, hocamın yeni anında söylemekten esefle şey yaparım, biz Yafes'in soyundan geliriz. Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan geliriz. Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah Yafes'e genişlik versin diye dua ediyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem övgüler yağdırıyor. Oğuzhan ben diyor bu dünyaya açları giydirmek, çıplakları giyindirmek, açları doyurmak ve dünyaya adalet dağıtmak üzere geldim diyor. İşte bizim soyumuz bu. Bugün bu soyu bazı kendini bilmezler
ayaklar altına almaya çalışıyorlar. İlber Ortaylı hocamın dışında bu memlekette herkes tarihçi. Hakikaten öyle. Ben de dahil İlber Ortaylı hocamın dışında herkes tarihçi. İdeolojik kafalar kendi değerlerine, ideoloji uğruna saldırırlar. Bahtiyar Vahapzade ne diyor? Geçmişine taş atanın diyor, geleceğine gülle atarlar diyor. Bizim geçmişimize bir takım sözde tarihçiler veya bazı insanlar taş atıyorlar. Selçuklu Devleti Türkiye diye anılır. Osmanlı, daha doğrusu Devlet Aliye Türkiye diye anılır. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye diye anılır. Osmanlı'da, Selçuklu'da anlaşmalarını yaparken imzayı Türkiye diye atıyorlardı. Onun için Osmanlı'da bizim, Selçuklu'da bizim, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kutsal emanet olarak bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bizim. Bunun üçü bir bütündür. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk kültürünün mürürünüdür. Bu kültür tarihte büyük devlet olarak belki sayılıdır ama tarihte 100'ün üzerinde devlet kurmuştur. Yani Yörük kültürü, Türk kültürünü yaşatacağız ki devletimizi kaybetsek dahi o kültür bize devletimizi veriyor. Onun için değerlerimize sahip çıkalım, birlik ve beraberliğimizi sağlayalım, siyasi kaygılara Türk milleti birliğini kurban vermemeli. Çünkü siyasi, iktisadi, ekonomik Türkiye bir kuşatma altında. Bu kuşatmadan hep birlikte çıkacağız. İktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte çıkacağız. Çok özür dilerim, uzuyor. Bakın Kıbrıs Barış Harekatı'nda o zaman rahmetle anıyorum, rahmetli Bülent Ecevit Başbakanımızı, yine başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle anıyorum. Kıbrıs'a müdahale etti Türkiye. Fakat daha önemli bir şey daha vardı. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş siyasi iradenin tamamen yanındaydı. Yine rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel siyasi iradenin tamamen yanındaydı. Çünkü mesele Türklük meselesiydi. Türkiye'nin bekası Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın bekasıydı. Bizler kimin ağzından ne laf çıktığını, kimin ne söylediğini biliyoruz. Bizler kimler nereden emir alarak Türk milletinin değerlerine taş atıyor, bu milletin birliğine çomak sokuyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmeye çalışıyor, hepsini biliyoruz. İsim isim, adres adres biliyoruz. Onun için diyorum ki, Yörükler var oldukça Türk milletinin tarihi yürüyüşü her zaman var olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Başkanım, efendim sizi bırakmıyoruz. Kıymetli Başkanımız, Aydın'dan, Efeler Diyarı'ndan gelen değerli Mustafa Şen abimiz sizlere bir kehribar tesbih hediye edecekler. Aydın Kuvayi Milliye Derneği üyeleri adına Sayın Mustafa Şen şu anda tesbihini dernek başkanımız Sayın Abdullah Duman'a takdim ediyorlar efendim. Kıymetli konuklarımız, bugün birliğin günü, bugün birlikteliğin günü, bugün Anadolu'nun, Yörüklerin günü diyoruz. Çok değerli konuklarımız aramızda var efendim. Muratpaşa ilçemiz Sayın... Peki efendim, öncelikle kıymetli vekilimizi huzurlarınıza ben davet etmek istiyorum. Kendilerinin yoğun programları dolayısıyla kendilerinden bir konuşma rica edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antalya'mızın temsilcisi kıymetli Atay Uslu'yu alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Muratpaşa Belediye Başkanım, Sayın İlber Hocam, değerli protokol, değerli Yörük kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, değerli Antalyalılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum efendim.
İlber Ortaylı benim Mektebi Mülkiye-i Şahane-i Aliye-i Osmaniye'den hocam. Bize Türk idare tarihi derslerine girdi. Benim de en çok zorlandığım hoca İlber Hoca'ydı. Ama çok şey öğrendik. Ona hep teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Değerli misafirler, bugün tabii Yörük Festivali kutluyoruz. Yörük Festivali sıradan bir festival değil. Yörük kültürü sıradan bir kültür değil. Emin olun bu kültür başka bir ülkede olsaydı daha farklı şekilde yaşatılırdı. Daha zengin bir şekilde yaşatılırdı. Ama hamdolsun bugün Büyükşehir Belediye'miz, belediyelerimiz, derneklerimiz bu kültüre sahip çıkıyor. Ben de bir yörüğüm. Şunu söyleyeyim, bu kültür aborjinlikten de, Kızılderililikten de, İskoç kültüründen de daha derin ve daha zengin bir kültürdür. Üzerine romanlar, filmler yazılması gereken bir kültürdür. Bunu neden diyorsunuz derseniz, bakın, yörüğün keyfini bir deve çeker, arkada develer var, pardon değiştiriyorum, yükünü bir deve çeker ama keyfini 40 deve çekemez. Yörüklük özel bir keyiftir, yörüklük özel bir kültürdür. Yörüğün her şeyi orijinaldir. Yörüğün 2 tane silahı vardır. Birisi hafif silah, birisi ağır silah. Hafif silah nedir biliyor musunuz? Tavuğudur, tavuktur. Bugün insanlar keneden korkuyorlar, küçücük haşerelerden korkuyorlar biliyorsunuz. Onlar ciddi bir şekilde bize musallat oldu. Biz onlardan kaçınmak için büyük biyolojik mücadeleler veriyoruz. Yörüğün böyle bir sorunu yoktu dağda yaşadığı halde. Neden? Devesinin heybesinde tavuğu vardı hocam. Götürdüğü yere bırakırdı, bütün keneleri, yılanları, akrepleri ayıklardı. Yörük bu anlamda onlardan korkmazdı. Tavuk aynı zamanda akşam sabah yumurtlardı, yumurtasını da yerdi. Bu onun hafif silahıydı. Bir de ağır silahı vardı. Ağır silahı ne? Ağır silahının bir de gece görüş özelliği de olan bir silah. Köpek. Büyük canavar, tilki, kurt geldiği zaman köpeğiyle kendisini korurdu. Köpek gece de korur biliyorsunuz. O yüzden gece görüşü de vardı bunun. Yörüğün her şeyi orijinaldi. Mesela bugünlerde ben bakıyorum, insanlar kıl keçisinin tüyünden yapılan kumaşlardan elbise giymeye çalışıyorlar. Neden diye bakarsak, bunun çok önemli bir özelliği var. Soğuğu gördüğü zaman çeker, büzüşür, soğuğu geçirmez. Sıcağı gördüğü zaman açılır. Bu yüzden yörük çadırını kıl keçisi tüyünden yapar. Sıcak olduğu zaman açılır. O çadırın altı, otağın altı sıcak olmaz. Yağmur yağdığı zaman sıkışır, yağmur içine geçmez. Görüyor musunuz? Yörük kültürünün içinde organiklik var, doğallık var. Yörük'ün her şeyinde, her adımında bir kültür vardır. Hayvanlarına su verdikten sonra artan suyu rastgele dökmez. En yakındaki ağacın altına döker. İşte ekoloji kültürü. Yörüğün çadırı mesela seyyardır. Kapısı döner. Niye? Niçin? Güneşi sabah alması için, akşam alması için. Yörük misafirperverdir. Misafirliği sever. Küçücük bir çadırı vardır. Misafiri nerede ağırlayacak diye düşünürseniz onun çadırı çok fleksibildir. Hemen misafir geldikten sonra ortadan bir tane böyle yeni bir kıl, artık çul diyoruz biz buna. Çul çeker, kilim çeker, 2 oda olur. Bir daha çeker, 3 oda olur. Bir daha çeker, 4 oda olur. Yörük komşusuyla kavga etmez. Neden? Baktı gördü sorun var, kaldırır çadırını başka bir yere götürür. Daha anlatılacak bu anlamda hakikaten yörüklük kültürü muazzam bir kültür. En başta da söylediğim gibi bu kültür yaşatılmalıdır. Bu kültür gençlerimize anlatılmalıdır. Bugün dünyada globalizm, küreselleşme bu yerel kültürleri yok ediyor. Ama yörüklük kültürü buna direniyor. İşte bugün yaptığımız festival projesi, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı festival projesi bu globalizme direnme kültür özelliği taşımaktadır. Adeta bugün globalizme karşı, küreselleşmeye karşı biz yörük kültürünün egemen olması için bu festivalleri yapıyoruz. O yüzden bu projeye emek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Siz buraya kadar geldiniz, sizlere teşekkür ediyorum. Bu kültür yaşadığı sürece Anadolu'da bu kültüre sahip insanların çadırlarından duman tüttüğü sürece bu medeniyet dünyanın her yerine yön verecektir. Bunu da Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir biliyorsunuz. Biz bu kültürün
devam etmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Gösterenlere de teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler diyorum. Bu kültürü yaşama ve yaşatma adına herkes elini taşın altına koysun diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Vekilim, efendim sizleri bırakmıyoruz. Bir hediyemiz de size olacak. Yörük Beyimiz Hamdi Sarıca, Antalya Milletvekilimiz Sayın Atay Uslu'ya yine özel tesbihlerinden bir tanesini hediye ediyorlar efendim. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kıymetli vekilimize de vakit ayırıp festivalimizi onurlandırdığı için, Antalya'mıza hizmetleri için, ülkemize hizmetleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim ve güçlü alkışlarınızla kendilerini ağırlıyoruz. Kendilerini uğurluyoruz efendim. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirlerimiz, az önce de ifade ettiğimiz gibi Birliğin, Beraberliğin Festivali, Uluslararası Yörük Festivalimiz efendim. Bugün çok değerli Muratpaşa Belediye Başkanımız da aramızdalar. Güçlü alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'ı huzurlarınıza davet ediyoruz. Evet, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz, hocaların hocası İlber Ortaylı hocamız, Yörük derneklerimizin değerli başkanları, yöneticileri, federasyon ve konfederasyon temsilcilerimiz, Yörük Enstitüsü Müdürümüz, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden bu şenliğe katılan çok kıymetli Yörük kültürü takipçileri, Antalya Yörük Kültürü Derneğimizin değerli başkanı, festivalimiz, şenliğimiz kutlu olsun. Emeği geçen herkesi, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve dernek başkanımız olmak üzere kutluyorum. Yörük kültürüne mensup bir insan olarak teşekkür ediyorum kendilerine. Tabii biz çok değişik açılardan anlatıyoruz Yörük kültürünü. Ben de kendime göre çok önemsediğim, sonsuz konuşma şansımız yok. Her şeyi de bilmiyoruz. Her şeyi bildiğimiz iddiasında değiliz. Sonsuz vakit de yok. Böyle altını çizmemiz gereken şeyleri tespit ediyoruz ve kendimize göre bir yorumla bunu tekrar ediyoruz. Hakikat tekrardır demiş atalarımız. Doğru bildiğimiz şeyleri tekrar ediyoruz ki insandan insana, kuşaktan kuşağa aktarılsın, toplumumuza, insanımıza, ülkemize faydalı olsun. Yörük kültüründe bir kere doğayı görüyoruz. Bunu hiç unutmamamız lazım. Doğaya en nadide yaklaşan, asla incitmeyen, incitmediği ölçüde yaşamını sürdürebilen, kılığını, kıyafetini, yediğini, içtiğini, hayvanları üzerinden doğadan temin eden, hastalıklarını doğadan tedavi eden, doğayı çok iyi tanımak zorunda olan, olup biteceklere ilişkin de sadece olup bitmişleri değil, doğada olup biteceklere ilişkin de fikri olması gereken insanlardır Yörükler. Yine Yörükler Mevlana'nın deyimiyle bulanacak kadar vakti olmayan akarsulardır. Sürekli hareket halinde ve coğrafyanın her türlü zorluğunu yenmekle mükellef olan, yaşamını bu şekilde sürdürmek durumunda olan insanlardır. Gelecek kuşaklara aktaracağımız çok temel, çok önemli bir şey, doğayla barışık olmak, doğayı çok iyi tanımak, onu gelecek kuşaklara sağ salim, tahrip etmeden aktarmak üzerine kuracağımız bilinçtir. Bunun dışında aslında hepinizin bildiği şeyleri tekrar ediyorum. Ama altını çizelim ki dediğim gibi bilinç düzeyine çıksın ve buna sahip çıkalım. Bunun dışında Yörük gezdiği yerlerde çok farklı kavimlerle, çok farklı topluluklarla, yerleşik kültüre mensup insanlarla ve göçebe kültürüne mensup insanlarla, yine Yörüklerle ya da başka topluluklarla karşılaşıyor. Peki Yörük hepsiyle kavga mı ediyor? Hayır. Yörük diyor ki öldürmekle düşman tükenmez. Yörük maksimum düzeyde barışçı, diplomatik,
sevecen olmak durumunda. Elbette çatışmalara mukavemeti yüksek olacak, çatışmaya hazır olacak ama genel düsturu ne, genel duruşu ne? Farklı kültürlerle çok iyi geçinecek. Biraz iddialı bir tespit, biraz yine galiba bugün kürsüye çıkan hepimiz göz ucuyla İlber hocamı takip edeceğiz. Yanlış bir şey söyler miyiz acaba diye. Biraz iddialı bir tespit ama bizim bu pragmatik yaşantımız, bizim bu kadim hayatta kalma dürtümüz belki de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şunu dedirtti. Ne mutlu Türk'üm diyene dedirtti. Ve kendisini mensubiyet hissiyle tasada ve kederde beraber hisseden herkesi Türk kabul edebilecek kadar yüreğimizi geniş, tehayyülümüzü uzak tutmamızı sağladı. Böyle düşünüyorum. Muasır medeniyetin üzerine çıkma ideali ve ülküsü, Batı uygarlığını aşma ideali ve ülküsü, çok temel bizim yürüyüş istikametimize tekabül ediyor biliyorsunuz. Orta Asya'dan çıkıyoruz, sürekli Batı istikametinde yol alıyoruz. Viyana'ya kadar varıyoruz. Ne zaman nefes alıyorlar? Batı'da biraz önce başkanım söyledi. İşte buralarla ilgili gözlem yapan, kendisini tehdit altında hisseden topluluklar, buraları yönetmek isteyen topluluklar. Aslında biz muasır medeniyeti aşma ülküsünden vazgeçtiğimizde ya da vazgeçmiş gibi göründüğümüzde, Orta Doğu coğrafyasıyla ilgilendiğimizde örneğin, istikametimizi güneyimize çevirdiğimizde nefes alıyorlar. Aslında biz medeniyeti paylaşmak istiyoruz. Savaş için gitmiyoruz. Biz muasır uygarlık düzeyini aşmak istiyoruz ama bu gerçek bugün için de geçerlidir. Demek ki asla muasır uygarlığı aşma idealimizden, ülkümüzden vazgeçmememiz lazım. Bütün aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi tasayı ve kederi beraber yaşamayı kabul eden herkesle kökenine bakmaksızın kendisini bizim kültürümüze mensup kabul eden herkesle bir olup muasır medeniyeti aşmaya doğru olan yürüyüşümüzü ödünsüz sürdürmemiz lazım. Elbette dünyanın bütün coğrafyalarıyla ilgileneceğiz. Elbette güneyimizle de kuzeyimizle de her yerle ilgileneceğiz. Ama ana yürüyüş yolumuz, ana istikametimiz hiç şaşmamalı. Bundan dostlarımız değil, düşmanlarımız kârlı çıkar. Dostlarımız değil, düşmanlarımız buna sevinir. Toparlıyorum. Büyükşehir Başkanımız dedi ki vaktimiz var. O yüzden hafif böyle hoşgörünüze sığınarak Bakan Bey, Sayın Çavuşoğlu geliyor. O esnada bir miktar vakit kullanabileceğiz. O yüzden böyle biraz uzatıyorum. Kusuruma bakmayın. Son söyleyeceğim şu. Bizim göç ederken, işte obamızı yaşatırken, oymağımızı yaşatırken bir temel duruşumuz var. O da ne? Elimizdeki kaynaklarımızı genel yararımız, ortak yararımız için kullanmak. Kamusal bakış açısı. Ortak yarar açısından bakmak. Hiçbir yörük insanı sürüdeki hayvanlardan bir tanesini kesip yemeyi düşünmez. Anca beraber, kanca beraber. Bu işte biraz önce başkanım dedi, bizim yaşam şeklimiz bize hep devlet hediye etmiştir dedi. Ben de yine bir projeksiyon, yani haddimi aşarak ifade ediyorum. Yine gözlerim İlber hocama doğru kayarak ifade ediyorum. Bizim belki de bu kadar çok devlet kurmamıza neden olan şey bu. Yani ortak kamusal düşünce, toplumun ortak yararından ödün vermemek, toplumu oluşturan hiçbir bireyin kendi yararı için kamusal yararı feda etmemesi. O kadar değerli bir şey ki. İnanılmaz değerli bir şey. İşte bunu devam ettirdiğimiz sürece sırtımız yere gelmeyecek. İktidar, muhalefet, işte efendim siyasi partiler sistemi, dernekler, farklı görüşler, farklı bakış açıları hepsi olacak. Hepsi çok doğal. Ama hepsinde ortak gayemiz kamusal yarar,
toplumumuzun geleceği, devletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği, uygarlığımızın tekemmül etmesi ve geleceği. İşte bu duygu da bize bu kadim yaşam şeklimizden geliyor diye düşünüyorum. Yine bizim kocalarımız var. Biliyorsunuz yörük kocaları çok değerli. Onların her zaman fikirlerine itibar ediliyor. Bu ortak akıl kültürü, bu bilgeliğe ve bilgiye verilen önem. Bu da bizi geleceğe taşıyan düsturlardan bir tanesi. Yine biz cinsiyetler ve yaş kuşakları arasındaki dengeyi çok iyi kuruyoruz. Yani teferruata yer yok. En kabiliyetli olanımız bazen bir kadın oluyor, bazen bir genç oluyor, bazen daha yaşlı, orta yaşlı birisi oluyor. Obamızın sağlığını, sıhhatini, yönetimini ona teslim ediyoruz ama ortak akıl duygusu içinde. 100 tane size türkü alıntısı yapabilirim. Gencecik insanların bey olduğunu gösteren. Yine size çok sayıda kadın önder, kadın bey ismi sayabilirim. Burada hocalarımız bunların hepsini çok iyi bilirler. Bu da bizim gelecek kuşaklara aktarmamız gereken çok önemli noktalardan bir tanesi. Lafın özü, bu kültür bir yürüyüştür. Bugün yerleşik hayata geçmiş de olsak biz hep yürürüz. Aklımız yürür, beynimiz yürür. Hep geleceği düşünürüz. Hep yarın nereye varacağımızı düşünürüz. Kalktı göç eyledi Avşar illeri, ağır ağır giden iller bizimdir. Arabatlar yakın eyler Irak'ı, yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Bu hep böyle oldu, hep böyle olacaktır. Medeniyete doğru, uygarlığa doğru, Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmeye doğru, insanlığa doğru yürüyüşümüz kutlu olsun, yolumuz açık olsun. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, efendim sizlere çok teşekkür ederiz ve sizi bırakmıyoruz. Yine sizlere de özel bir hediyemiz olacak. Yine Yörük Beyimiz Sayın Hamdi Sarıca Beyefendi, Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a hediyelerini takdim ediyorlar. Kıymetli konuklarımız, bizler de değerli Muratpaşa Belediye Başkanımıza katılımları için, bu özel festivalimizi onurlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarınızla Sayın Başkanımızı uğurluyoruz efendim. Saygıdeğer konuklarımız, bu yollarda bir zamanlar kervanların geçtiği, Yörüklerin Toroslarda obalar kurduğu bereketli topraklarda göreve geldiği günden itibaren geleneklerimize, kültürümüze yakışan bir festival sözü veren ve o sözü de 4 yıldır yerine getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Süreli konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Çok kıymetli milletvekilimiz, değerli Muratpaşa Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Antalya Yörükler Derneği Başkanımız, Yörük kültürünün çok kıymetli temsilcileri, yurt içinden, yurt dışından Yörük kültürünü yaşamak ve gelecek nesillere taşımak için Antalya'mızı şereflendiren çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Torosların yiğit delikanlıları, yiğit kadınları, sevgili Yörük dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine burada muhteşem bir gün yaşıyoruz. Körüklü çizmeleriniz, boyunlarınızı süsleyen keyfiyeleriniz, yağlıklarınız, kasketleriniz, bunun da ötesinde kendinize has rengarenk kültürünüzle meydanımıza da, festivalimize de renk kattınız. Sayın Dışişleri Bakanımız da şu anda meydanımızı teşrif ediyor. Kendileri renk katıyor. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sayın Bakanım, şeref verdiniz. İyi ki varsınız. Sizler Antalya'ya çok yakışıyorsunuz. Omuzlarınızda koca bir tarih taşıyor ve
Ne mutlu ki bu tarihe sahip çıkarak onu yaşatıyorsunuz. Tabii tarih deyince bugün, Sayın Bakanım tekrar hoş geldiniz. İlber Ortaylı hocamızın programımıza katılması ve birazdan sizlere çok güzel bir konferans sunacak olması da gerçekten Uluslararası Yörük Festivalimizin başlangıcında bizlere büyük bir onur veriyor. Ben de her zaman yörük kültürünün tanınması, gelişmesi, hatta bu konuda bilimsel çalışmalar yapılması için elimden gelen bütün desteği verdim. Sayın Valimiz de alanımızı teşrif ettiler. Kendilerinin de bu konudaki gayretlerimize olan desteklerini her zaman ifade etmek isterim teşekkürlerimle. İşte Başkanımız Abdullah Duman Bey burada. Bu çalışmalarımızın en yakın şahidi ve destekçisi bizatihi kendisidir. 4 yıl önce Antalya'mızda büyük bir heyecanla Yörük Festivali yapacağız, hem de uluslararası yapacağız dediğimizde bugünleri hayal etmiştik. Sizlerin desteği, birlik, bütünlük içerisinde çok şükür bugün festivalimizin 4.'sünü kutlamamıza vesile oldu. Sayın Vekilimiz Gökçen Özağan Enç Hanımefendi de teşrif ettiler meydanımızı. Kendilerine de il başkanımızla birlikte teşekkür ediyoruz. 4 yıl önce yaktığımız yörük ateşi şimdi sizlerin sayesinde bir meşaleye dönüştü. Bu ateşi inşallah daha da büyüterek kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Yörükler Derneğimize, özellikle Abdullah Duman Başkan'a ve bugün bu etkinliğe destek olan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum. Binlerce yıllık kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar bu kültürümüzü tüm yönleriyle yaşatmayı hep birlikte Allah'ın izniyle başardık. Tarihimiz adına, kültürümüz adına, milli değerlerimiz adına, kardeşliğimiz adına ve şehitlerimiz adına bu kutlu yürüyüş devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar bu coğrafyada az önce de ifade edildi. Birçok medeniyet kuruldu. Her medeniyet bu topraklarda yaşamanın bedelini fazlasıyla ödedi. 1071 yılından bu yana büyük medeniyetler kuran bizlere sürekli bir bedel ödetme yaklaşımında bulunanlar elbette karşılarında güçlü bir Türkiye'yi, birbirine kenetlenmiş bir millet bulmayı açıkçası hazmedemiyor. Onların bu isteğine milli şuurla hep birlikte karşılık veriyoruz. İşte yörüklük bu milli şuurun hissedildiği en önemli kültürümüzdür. Yörüklük aynı zamanda milliliktir. Yörük az önce anlatıldı, onlara ben girmiyorum. Milli olmayan hiçbir şeyi kanıksamaz, kabul de etmez. Yörükler hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, hangi görüşten olurlarsa olsunlar, konu milli meseleye geldiğinde olaylara adeta bir kurtuluş savaşı şuuruyla yaklaşırlar. Yörük kültürünü değerlendirirken onu bir miras olarak değil, her yerde söylüyorum, bir emanet olarak gördüğümüzü, gelecek nesillere taşıyacağımız onların bize emaneti olarak gördüğümüzü hep dile getiriyorum. Çocuklarımızın bu emanetini sonsuza dek yaşatmak için omuz omuza vermek durumundayız. Bizler kültürümüze sahip çıkmanın milletimizin bekasına sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Ve hep bu duygu, düşünceyle hareket ediyoruz. Az önce söylendi. Ama Ümit Başkan dedi ki hakikat tekrardır. Ben de bir cümle bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gidin Toros Dağları'na bakın. Eğer orada bir yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez demişti. Ne mutlu ki Toroslarda tüten o duman ülkemizin her yerinde tütüyor. Bu duman Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da her zaman tüttü. Bu ocaklar asla sönmedi ve inancım o ki sizler var oldukça asla da sönmeyecektir. Antalya artık festivalleriyle anılan bir şehir haline geldi. Yörük Festivalimizde
Yörük kültürünü Antalya'nın marka değerlerinden birisi haline getiriyor. Bu vesileyle milli manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktararak bizi ayakta tutan, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı çok önemli bir görev olarak kabul eden bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerin yanında olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu yılda 3 gün dolu dolu bir festival yapıyoruz. Folklor gösterileri, konserler, mehter takımı gösterisi, atasporları gösterileri, geleneklerimizi, kültürümüzü çok güzel bir şekilde yaşatacak. Yörük ateşi çevresinde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bilirim Yörük kardeşlerim sabırsızdır. Birazdan Sayın Dışişleri Bakanımız, akabinde Sayın İlber Ortaylı hocamız sizlere hitap edecekler. O yüzden konuşmamı müsaade ederseniz fazla vaktinizi almayarak burada sonlandırmak istiyorum. Festivalimizi şenlendirdiğimiz için, birlik beraberliğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu'daki Türk İslam kültürünün oluşmasının en önemli aktörlerinden olan Yörüklerin yürüyüşünü, Antalya'nın yürüyüşünü, Türkiye'nin yürüyüşünü vatansever Yörük kardeşlerimiz var. Onlar oldukça kimse durduramayacaktır. Sağ olun, var olun. Efendim bizler de değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza başta Antalya'mıza olan hizmetleri için ve böylesine özel bir festivali kentimize kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve yine Yörük Bey'i Hamdi Sarıca değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Kıymetli konuklarımız, bir güçlü alkış istiyoruz değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız için ve kendilerine bir kez daha öz kültürümüzü yansıtan bu festivali kentimize kazandırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli konuklar. Efendim çok kıymetli bakanımız da aramızdalar. Her yıl olduğu gibi bu yılda festivalimizi kendileri teşrif ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Coşkumuza kendileri de katılımlarıyla büyük bir renk katıyorlar. Bizleri onurlandırıyorlar. Şanlı Türk bayrağımızı dünyanın her noktasında gururla dalgalandıran bu toprakların evladı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Çok kıymetli konuklar, sevgili Antalyalı hemşerilerim, Antalya'nın yiğitleri, yörükleri, Türkiye'mizin her yerinden bu şenliğimize gelen çok kıymetli yörük kardeşlerim, bu güzel, coşkulu, anlamlı akşamda yörük şenliğimizde sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Menderes Türel kardeşime ve tüm arkadaşlarımıza bu geleneği devam ettirdiği için şükranlarımı sunuyorum. Daha önceki şenliklerde yine burada sizlerle beraber olduk. Bu yıl da kısmet oldu. Biraz önce Alanya'da Sayın Valimizle beraber, Milletvekilimiz Gökçen Hanım'la beraber açılışlar yaptık, toplantılar yaptık. Orada da vurgu yaptım. Biz yörükler olarak tarihimizden, geçmişimizden, kültürümüze, örf adetimizle gurur duyuyoruz. Ve bugün de bu geleneğimizi yaşatmaktan, gelecek neslimize, evlatlarımıza bunu aşılamaktan da ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yine bu meydanda daha önce söylemiştim. Çocukluğumda 3 yaşında, yani aklım yeni erdiğinde bir 3 sene develerle, atlarla Alanya'dan çıkıp Torosların arkasında tam Konya sınırında Söbüçmen Yaylası'na gittiğim günleri halen yad ederim. 3 gece 4 gün. Bir taraftan koyunlar, keçiler ve gittiğim her ülkede her dostuma benimle ilgili sorular sorduğu zaman bunu anlatmaktan da onur duyuyorum. Çünkü biz geçmişimizde onur duyuyoruz. Ecdadımızda onur duyuyoruz. Bugün
Dünya çok değişiyor. Türkiye de çok değişiyor. Dünyadaki değişime uyum sağlamanın ötesinde Türkiye olarak da hedeflerimize ulaşmak için her türlü yenilikleri, fırsatları değerlendiriyoruz. Büyük hamleler yapıyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla Kore'den geldik. Kore bizden geri bir ülkeydi. Kore Savaşı'na biz katıldık. Şehitler verdik ve Korelilerle kan kardeş olduk. Ama bugün Kore bizden ileride. Teknoloji de ileride. Örneğin çip üretiminde Kore çok ileri bir noktada ve Sayın Cumhurbaşkanımız Korelilere, Samsung firmasına Türkiye'de yatırım yapmasını teklif etti. Onlar da kabul etti. Yani teknoloji sizdeyse de, dünyanın başka yerindeyse de mutlaka geliştireceksiniz veya getireceksiniz. Niye biz teknoloji transfer ediyoruz savunma sanayi ve tüm konularda? Kendi teknolojimize sahip olmak için. Ne demeye çalışıyorum? Dünya gerçekten her alanda çok değişiyor. Yeniliği yakalamamız lazım. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye'yi çıkarmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği gibi her türlü yeniliği değerlendirmemiz lazım. Ama aynı zamanda örf, adet, geleneklerimizi de yaşatmamız lazım. Bununla gurur duymamız lazım. Unutmamamız lazım. Utanmamamız lazım. Ecdadımızdan utanmayacağız. Ecdadımızla gurur duyacağız. Selçuklu'yla gurur duyacağız. Fatih Sultan Mehmet'le gurur duyacağız. Kanuni Sultan Süleyman'la gurur duyacağız. Mustafa Kemal Atatürk'le de gurur duyacağız. Bu ülkeye, milletimize hizmet etmiş tüm büyüklerimizle velhasıl ecdadımızla gurur duyacağız. Utanmayacağız. Ama tarihi de çok iyi bileceğiz. Bazı tarihi bilmeyenler ya da nifak sokmayı, fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini söylüyor. Tam tersi. Yörükler vatan haini ne zaman oldu da Osmanlı zulmedecek Yörüklere? Yörükler Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Ta kendisidir. Yörüklere zulmetmeyi bir kenara bırakın. Ecdadımız en hassas yerlere, en güvendiği yerlere kendi güvendiği dahil Yörükleri yerleştirmiştir ve kendi canını dahi Yörüklere emanet etmiştir. Sadece bu topraklarda değil, ecdadımızın gittiği her yere ecdadımız, burada İlber Ortaylı hocamız var, onun yanında tarih dersi anlatacak değilim. Üstadımız burada. Ama gördüğümü, yaşadığımı söylüyorum. Gittiği her yere ecdadımız medeniyet götürmüş, adalet götürmüş. Yanında da Yörükleri götürmüş. Bugün gidin Balkanlara, gidin soydaşlarımızın olduğu yerlere, gidin o dağlara kimler var? Osmanlı güvendiği için buraları sen bekleyeceksin, sen beklersin. Buralarda artık vatan yurdu diye Yörükleri Toroslardan almış, götürmüş, yerleştirmiş. 15 sene önce gittiğimizde yolu olmayan köyler vardı Makedonya'da. Şimdi hamdolsun yolu da var, okulu da var, suyu da var, her şeyi var. Ama gittiğimizde diyorlardık Osmanlı bizi buraları beklesin diye yerleştirdi, biz buraları halen bekliyoruz dediler. İşte Yörük budur. Dolayısıyla Yörükler her zaman el üstünde tutulmuştur. Geçmişte de, bugün de. O yüzden biz herkesin kültürüne saygımız var. Herkesin anlayışına, inancına saygımız var. Siyasi görüşüne saygımız var. Yaşamına saygımız var. Ama herkesin de bizim kültürümüze saygı göstermesi gerekiyor. Ve biz de kültürümüzle gurur duyacağız. Ve bunu yaşatacağız. İlelebet yaşatacağız. Çok kıymetli hocamız var, biraz önce söyledim. Onun olduğu yerde uzun uzun konuşmak istemem. Fakat bu gelenek Antalya'mızda da devam edecek. Bunu da arkadaşlarımızla, sadece biz siyasetçiler değil, Antalya'daki Yörük dernekleriyle, yine Ali Boğa abimi gördüm biraz önce, Muğla'dan geldi. Kendisi de geçen yaz güzel bir şenlik düzenledi. Tebrik ediyorum. Ve tüm
Anadolu'nun her yerinden gelen Yörüklerle, kardeşlerimizle hep beraber Antalya'mızda da bu törenleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ama ben halen aile olarak o toroslarda koyunumuz da var, keçimiz de var. Aşağı yukarı kışın 600 civarında koyun, 200 civarında keçi, yazın 2000'e çıkıyor yavrularla beraber. O yaşantıyı da devam ettirmekten de onur duyuyoruz. Ve bugün bu anlamlı törende sizlerle beraber olmaktan da ayrıca mutluluk duydum. Menderes kardeşime hatırlattığı için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kaç gün sürecek şenliğimiz? 3 gün inşallah, 3 gün boyunca doya doya kültürümüzü coşkuyla yaşayacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, sizi bırakmıyoruz efendim. Bir küçük hediyemiz olacak sizlere. Yine özel tesbihimizi Yörük Beyimiz Hamdi Sarıca şu anda Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na takdim ediyorlar efendim. Bizler de bu vesileyle Sayın Bakanımıza memleketimize olan hizmetleri için, ülkemize olan hizmetleri için, Antalya'mıza olan hizmetleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz, festivalimizi onurlandırdınız efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Şanlı Türk bayrağımızı değerli bakanımız dünyanın her noktasında dalgalandırmaya devam edecek efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, Akdeniz'in incisi Antalya'da toyumuz bütün coşkusuyla devam ederken 7'den 77'ye kültürü taşıyanlar var sahnede. İşte bayrağımız, al bayrağımızın adıyla şiirler gök kubbeye yollanıyor. Nerede mi? Karaağlıoğlu Parkı'nda efendim. Karaağlıoğlu Parkı'nda. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak.
Dağlardan bir fırlattı, aşkıyla milleti ısıtıp bıraktı. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Kafkaslar'da bizi kaldırdı şaha, Yemen çöllerinde sığınak vaha, gönderlerinden içilmedi daha. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Destanlar yazıldı zalime karşı, mazlumun duası katladı arşı, uğru yazıldı İstiklal Marşı. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız, bayraktan alırdı mücahitler hız. Unutama yine hatırlatırız, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Ey ay yıldızı gazlı bayrağım, sana bu topraklar dar geliyor. Seni çeksek yine, seni Turan'a dikene kadar yürümeyeceğiz, yıkılmayacağız. Allah Türk'ümüzü korusun diyeceksin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ahıra derleşe, ahıra birleşe, can verip evleşe. Esollerin verdiği, şehit ölmez diye, bayrak inmez diye. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel şiir için. Başta değerli kardeşimiz olmak üzere değerli saz ekibimize. Efendim Sayın Bakanımız program yoğunlukları sebebiyle şu anda festivalimizden ayrılıyorlar. Güçlü bir alkış rica ediyoruz sizlerden Sayın Bakanımız için. Festivalimizi şereflendirdiler, onur verdiler efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirlerimiz, şimdi aslında bugünün en özel anına geldik diyebiliriz. 4. Uluslararası Yörük Festivalimizde birbirinden renkli gösteriler ve çok değerli sanatçılarımızla coşkuyla kutluyoruz. Aynı zamanda Anadolu'ya özgü bu yörük kültürünü tarihsel boyutuyla da çok değerli hocamız Profesör Doktor Sayın İlber Ortaylı'nın anlatımıyla hep birlikte dinleyeceğiz saygıdeğer konuklar. Yaşamı boyunca tarih bilimine büyük katkılar sunan, sadece Türkiye'nin değil dünyanın yakından tanıdığı Sayın Ortaylı, Türkiye'ye, ülkemiz gençliğine tarihi sevdirdi, tarih bilincini, tarih düşünme becerilerini kazandırdı. Bu bilinci, medeniyet şuurunu ülkemiz insanlarına aktarabilmek için çalışmaya, anlatmaya, öğretmeye devam eden, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başarmış değerli konuğumuz Profesör Doktor Sayın İlber Ortaylı'yı çok güçlü alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Murat Paşa Belediye Başkanı, değerli Yörük Dernekleri Başkanı ve Federasyon Reisi, değerli Antalyalılar, çok teşekkür ederim. Aranızda bulunmaktan şeref duydum. Yörük nedir, Türkmen nedir bunu anlatacak değilim. Bu iki kelimeyi çok duyacaksınız bir arada. Bunun herkes kendine göre tasnifini de yapar. Bölge bölge, Karesi'ye gitseniz Balıkesir'e size Türkmen budur, Yörük budur derler. Burada Yörük budur, Türkmen budur derler. Birbirini mantık olarak umumen tutmaz.
tek ağzından duyarsan bir tarifi vardır da bunlar Türklerdir. Türkiye Oğuz Türklerinin geldiği bir bölgedir. Oğuzlar Türk dünyasının en kalabalık kabileler birliğidir. Mesahayı Satiye yüz ölçümü olarak daha geniş bir bölge Kıpçakların yaşadığı bölgedir. Fakat Kıpçaklar Oğuzların nüfus olarak yarısı kadar etmezler. Yani bugünkü Azerbaycan, bugünkü Kafkasya'nın bazı yerleri, Kırım Yarımadası'nın sahil kesimi, Balkanlar, Suriye yani şimdi birliklerimizin girdiği bölge, Halep vilayeti, Halep Türkmenleri denir ve Irak bölgesi de Irak diye bir coğrafya yok ya, siyaseten son hükümet, onun içindeki efendime söyleyeyim bir bölge Türkmenlerle meskundür. Bütün İran Azerbaycan'ı ve eski Sovyet Azerbaycan'ı Oğuzlarındır ve Türkmenistan. Dolayısıyla en kalabalık kesimi oluşturur. Bunların içinde yaşayan aşiretler birbirine benzerler. İsimleri aynıdır. Türkiye'de bugün bunlar unutulmuştur. Çok önem verilmez. Fakat mesela Türkmenistan'da herkes herkesin ne olduğunu bilir ve hemen sorar. Yani sen Saruca mısın? Yoksa efendime söyleyeyim Afşar mısın? Yoksa Bayındır mısın? Bunlar hep bilinir. Bunun coğrafyası da Türkiye'de dağınıktır. Mesela Söğüt kasabasının etrafındaki Hüdavendigar vilayeti veya eski Roma Yunan dünyasında Bitinya denen havza, Bursa'nın olduğu yer. Burada biliyorsunuz Kayı aşireti yaşar. Kayı aşireti yaşar. Bunlar Karakeçiller içlerinde vardır. Ve bu kabilenin, aşiretin yarısı Urfa Silivri'de yaşar. Selçuklu Devleti bunları o şekilde dağıtmış. Bir arada tutulmaz bir aşiret. Mazarrat çıkar. Çünkü Yörükler, Türkmenler baskıya fazla gelemezler. Kendi hür hayatlarını yaşamayı severler. Hür hayatlarını yaşamayı sevdikleri için de kavle mugayir usullere fazla riayet etmezler. Bu yüzden hayatları öyle geçmiştir. Mesela Kıbrıs adası fethedilir edilmez, oraya mevzul miktarda Toros Türkmeni yerleştirilmiştir. Buradan başlayarak Alanya'dan ta İçil bölgesine kadar. Sebebi de şudur, buralarda birbirleriyle geçinemeyen boylar, kavga çıkaranlar, devletin uygulamalarından rahatsız olanlar, Kıbrıs zamanında artık köylüler ve vergi mükellefi olan aşiretlerin şikayetleri çoktu. Bunların isyanlarından, baş kaldırmalarından hafif tertip kurtulmak için Kıbrıs'a sürmüşlerdir. Yani bu belgelidir. Kıbrıs'ın ahalisi Toros Türkmenidir. En çok belgeli ne olduğu belli takım bunlardır. Bunu söyledik. Herkes de söyler. Türkmenlik, yörüklük nedir? Yani göçebe, yarı göçebelik. Ben çocukken bile ilkokullar Haziran'ın 10'unda falan tatil edilir. Fakat bu Konya, Karaman bölgesi, mesela Ermenek kazası için, gene Antalya'nın dağ kesimi için, Toroslara bakan ovalık kesimi için geçerli değildi. Çocukların karnesi Mayıs ortalarına kadar verilirdi. Verilmezse gelecek sene alırlar, sınıflar boşalır. Çünkü herkesin çocuğu
oturur devesine, atına yahut yürür büyükleriyle birlikte yavaş yavaş tırmanırlar. Onlar indikleri zaman artık Eylül olmuştur, kışlığa dönmüşlerdir. Hayat buydu, bugün bu azaldı. Ama hala onun hatıraları, anıları yaşıyor işte, söyledi Sayın Bakan da. Değil mi? Bir Avrupa Konseyi'nde biz koyunda güderiz, her şeyde güderiz demiş. Avrupa'ya da gireriz. Yani bu bir söz tabii, uyumun ifadesidir. Asıl tarihi bakımdan bizim için en önemli unsur şudur. Türkler buraya kaçıncı asırda geldi? Kaçıncı asırda? 11 bile çok erken, 11'in sonu. Yani Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nı kazandığı zaman hiç buralara gelmeye niyeti yoktu. Suriye, Filistin ve Mısır'a gidecek. O zamanki hayat ve dünya o. Şartlar dolayısıyla Suriye'den fazla ilerleyemedi Türkler. Geri dönüp kuzeye geldiler. Çok kısa zaman sonra İznik'e kadar gelip yerleştiler biliyorsunuz. Haçlı seferleri başladığı zaman kendilerini ilk karşılayan Müslüman topluluk İznik'teki Selçuklu Devleti'ydi. 12. asırdır asıl, 1100'lerdir. Ve 1100'lerden sonra hepiniz biliyorsunuz, biz devletimizin adına Türk Devleti demedik. Bizim için Türkmen demek, göçebe, aşiret mensubu demek, Türk demek. Ama Avrupalılar öyle demedi. Burayı çok iyi bilen İtalyanlar Türkmenya, Türkiye dediler. Tamamen burayı iskan ettik. Şu hakikati aklınızdan çıkaramayın. Bizden evvelki yaşayanlar zamanında, bu Antalya'da biliyorsun dağda Termesos var. Biraz ötede Sagalassos var, Ağlasın diyoruz. Biraz ötede Kira var, Kidera var vesaire. Ama bunların hepsi dağ şehirleri, belirgin nüfusları var, ticaret yapıyorlar. Etraflarında tarlalar var, meyvacılık veya zeytincilik yapıyorlar veya tamamıyla Termesosluların bir zaman yaptığı gibi eşkıyalık da yapıyorlar. Buralarda aşiretler yaşamıyor, sürülere bakan, yarı göçebe yaşayan insanlar yaşamıyor. Türkiye'nin Anadolu kıtasının Türkleşmesi tamamen köylere yerleşmemiz ama köylerden de çok dağları tutmamızla olmuştur. Eğer bu olmasaydı biz buraya yerleşemezdik. Çünkü tarihin 12. asrında bir koca memleketin etnojenesisi, etnik yapısıyla değişim yapmak mümkün değildir artık. Mümkün değildir. Avrupa'daki kavimler göçü bile 5. 6. 7. asırlarda bitmiş, yani o boş bölgelerde, o ormanlarda, Roma İmparatorluğu'nun kuzey ıssız bölgelerinde o asırlarda bitmiş, gelenler oradakilerle kaynaşmış, kendileri gibi barbar denen kavimlerle ve Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde bir yeni dünya kurmuşlar. Biz buraya geldiğimiz zaman buradaki milletlerle hiçbir lisan bağımız yoktu. Kültürel bağımız da yoktu. Biz Asya'dan geliyorduk, denizi tanımıyorduk. Tanıdığımız dini, kabul ettiğimiz dini 10. asır, 9. asır, 11. asırda kabul etmişizdir. Öğretmenimiz Araplar değil, İranlılardır. Bu çok önemlidir. Ve buraya İran kültürünü, Fars kültürünü benimsemiş ama büyük ölçüde de askerliğini ve göçebeliğini muhafaza etmiş bir millet olarak geldik. Bu çok önemli ve bu bizi ayakta tuttu ve eğer bu huyumuz, bu kabiliyetimiz, bu yaşam biçimimiz olmasa bizim burada yerleşip tutunmamız mümkün değildi. Çünkü dediğim gibi 12. asırda
sizden evvel buraya bir takım dini belli, dili edebiyatı gelişmiş, hatta devlet hayatı ve ananesi gelişmiş, imparatorluklar kurmuş, kavimlerin, etnilerin üzerine gelip oturmak için iki şeye ihtiyacımız vardı. Bizim de vahdet dinine girmiş olmamız, iki, bizim de bir medeniyeti benimsemiş olmamız, bu da vardı. Ama asıl önemlisi dinamizmimiz. O dinamizm hiçbirinde yoktu. O sadece bizde vardı. Askerlik ve halkın çoğunun dinamizmi. %90'ı köylü ve göçebe, ama o 90'ın içinde de göçebeler fazlaydı. Bugün bu artık bu süreç bitmiştir. Göçebelik tarihe karışsa da, devam eden şeysi itibariyle az olsa da Türk unsurun içinde bu dinamizm vardır. Bu en önemli şeydir. Bakınız ta Uzak Asya'dan Balkanlara kadar bunu hakikaten her yerde görürsünüz. Bu çok barizdir. Kuzey Suriye'de görürsünüz, Kuzey Mezopotamya'da görürsünüz. Bu olmadığı takdirde de zaten Türk kavminin başka türlü yaşaması mümkün değil. Bizim erimemiz için o kadar çok kusurlarımız var ki, o kusurların üstünden ancak bu şekilde gelmişiz, her millet gibi. Bu bakımdan bizim bugün bu kültürü, bu tarihi, bu musikiyi, bu dansı yaşatmamız gerekiyor ve gençler bunu seviyorlar. Bazı şeyler bazı milletlerin kanına işlemiştir. Mesela İran'da Ömer Hayyam şenlikleri yapılıyor Nişapur'da. Bununki gibi bir kalabalık gelmiş. Ve insanlar o şiirleri konuşmadan, susarak dinliyorlar. Tuhaf şey. 4,5 yaşında kız çocuğu çıkıp Ömer Hayyam okuyor. Görülmemiş bir şey. Bak burada da bakıyorum, çocuklar oturuyor, sahneyi taklit ediyorlar. Folklor, bütün geçirdiğimiz istihaleye, özentilere, kültürel dejenerasyona rağmen bilhassa 2. Cihan Harbi'nden sonra Türkiye'de yaşayan en önemli unsur. Gençler bunu benimsiyorlar. Bu bakımdan bizim üzerinde durmak zorunda olduğumuz bir kültür. Eğer bu kültürü akademik olarak hala iyi tetkik edip yaşatamıyorsak, ki sıfırda değiliz ama istenen noktada da değiliz, o zaman böyle şenlikler yapmakta büyük fayda var. Onun çok büyük yararı vardır. Evvela kitleye bunu sevdireceksin, kanını oynatacaksın ki arkadan da bilge takımının kanını oynatırsın, o daha zor oynar onlar. Çalışmaya başlarsın. Antalya Belediyesi'nin önce böyle programlar, böyle şenliklerle Antalya Üniversitesi'ni yönlendirmesi gerekir. Üniversite araştırmalara ve enstitülere emirle boyun eğmez. Bunu yapamazsınız, unutmayın. Hocalarla baş edilmez. Ama kitle bu işi ister ve severse, onlar da tabii mensubu oldukları dünyayı benimser ve takip ederler. Bunda bir tuhaflık da yoktur. Bu bütün dünyada böyledir. Siz zannediyor musun ki İngiliz bilginleri analarından doğma Shakespeare ve tiyatro düşkünü? Hayır. Halk tiyatro düşkünü. Halk tiyatroyu seviyor. İtalyanlar hepsi commedia dell'arte seviyor. Onun için İtalyanlar Dante'den bu yana İtalyan halk edebiyatını inceliyorlar. Yoksa onlara ne? Terk edilmiş adetle kimse uğraşmaz. Bu çok açık bir şeydir. 3 tane 5 tane Rus bir araya gelse, biraz kafa çekse hemen Bellini'ler denen halk şarkılarını söylemeye başlarlar. Onun için de o memlekette folklor tetkikleri kuvvetlidir. Bu burada da böyle olur. Biz istisnai bir adam değiliz. Niçin İran edebiyatını çok inceliyor İranlı meslektaşlarımız? Çünkü yaşıyor, insanların arasında yaşıyor. Profesör o işle uğraşmasa dağdaki çoban daha çok Firdevsi okur ve mahcup düşer, değil mi?
Bu çok önemlidir. Sizi fazla yormak istemem. İnşallah iyi bir 3 gün geçirirsiniz ve gelecek yıllarda da böyle toplantılarda buluşuruz. Kalın sağlıcakla. Herkese teşekkür ederim, tebrik ederim. Efendim değerli hocamızı bırakmıyoruz. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, sizleri davet etmek istiyorum efendim. Sayın hocamıza hediyelerini, çiçeklerini takdim edecekler. Bugün şeref verdiniz hocam, bizleri onurlandırdınız. Hakikaten gençliğe özellikle tarih bilincini aşılama noktasında Sayın hocamızın çok büyük emekleri var. Ve bu festivali kentimize kazandıran değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda kıymetli Profesör Doktor Sayın İlber Ortaylı hocamıza teşekkür çiçeklerini takdim ediyorlar efendim. Bizler de kıymetli hocamızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda bir de tesbih hediyemiz yine olacak. Değerli hocamıza Yörük Beyimiz tarafından, Hamdi Sarıca tarafından efendim bildiğiniz gibi daha önce de Profesör Doktor Sayın Ortaylı Antalya'mıza teşrif etmişlerdi ancak o gün salonlara sığmamıştık, meydanlara sığmamıştık ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız tekrar ağırlayacağız demişti. Tekrar hocamızı Antalya'da göreceğiz demişti ve bu da Uluslararası Yörük Festivalimize nasip oldu. 4. kez düzenlediğimiz, 4. kez Yörük Ateşi'nin Antalya'da yandığı bu festivalde sizleri ağırlamaktan da, kıymetli hocamızla sizleri bir araya getirmekten de çok büyük mutluluk duyduğumuzu ifade edelim efendim. Saygıdeğer konuklarımız, festival coşkumuz devam edecek. Birazdan yine sizlerle birlikte olacağız. Sevgili izleyenlerimiz 4. Uluslararası Yörük Festivali ve 25.si düzenlenen Yörük Toyu'nda bu akşam, bu gece Karahalioğlu Parkı'nda çok değerli bir Türk halk müziği ses sanatçımız var. Neslihan Yılmaz birazdan sahne alacak ama öncelikle duygu ve düşüncelerini alalım. Neslihan'cığım, nasılsın canım benim? Teşekkür ederim Şehriban ablacığım. Çok heyecanlı bir anımda yakaladım. Bütün herkes burada, bütün yörükler, bütün bizi izlemek isteyen herkes burada. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ve toyumuz, bu güzel şölenimiz kutlu olsun inşallah. O zaman biz seni fazla tutmuyoruz. Hemen sahneye sevgili oluyoruz canım benim. Selam olsun dağ taşa, ormanlara selam olsun. Selam olsun kurda kuşa, cerenlere selam olsun. Dünyası kara zindan, boynumuza yağlı urgan. Yolcularda aydan, soranlara selam olsun. Diken gülün gönül dişi, kar altında deniz dışı. Kur'anlara selam olsun. Antalya'ya selam olsun. Hani yerlerimiz vardır ya, pardon kekik tutuş. Orası ayrı kokar, yalnız ayrı kokar. Öldüğüm yer doğduğum yer, doğduğum yer büyüdüğüm yerdir benim. İşte yayla kokularından, kekik kokularından selam getirdik Antalya'ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz. Sen kıyametin aslı olma sakın. Yörük çocuğu ol, yaylalardan kendine sakın. Ardında koca dağ olsun yürüdüğün her yer sana yakın. Ağıdını, hoyratını, türkünü arkana katta. Şöyle güneşe doğru bakın, güneşe doğru bakın. Şimdi türkülerin dili gelecek, sözü gelecek, türkülerin kızı gelecek. Neslihan Yılmaz geliyor.
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 4. Uluslararası Festivalimize ve 25. Yörük Toyumuza hoş geldiniz. Evet, biraz gecikme oldu. Bunun için özür diliyoruz hepinizden. Güzel bir gece geçirmemiz dileğimizle ve yine Abdullah Başkanım da söylüyorum. Pazar günü Azer'in konserimiz ve Mustafa Ceceli konserimiz var. 3 gün boyunca devam edecek. Bizleri izlemeye devam edin. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkesin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Ve birbirinden değerli tüm konuklarımız için çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Güzel bir Antalya türküsüyle devam ediyoruz. Buyurun, benden dinlemeyi çok sevdiğiniz güzel bir türkü. Haydi Antalya! Haydi! Hey! Hey hey, çekemedi Akçamızın göçünü, ah göçünü. Sırma saçlar bıraktı döşünü, döşünü, akız döşünü. Sırma saçlar bıraktı döşünü, döşünü, akız döşünü. Gülüverde gören mercan peşine, ah dişine. Can ver bana çubuk beni geçeyim, geçeyim. Ah güzel anne. Can ver bana
teşekkürler. Sağ Neslihan'cığım, olun. çok özür diliyorum böldüm ama özellikle Neslihan inanılmaz heyecanlı. Çünkü bu kadar güzel bir izleyici var. Bu kadar güzel bir programda ne yapsa yeridir diyoruz. Ama ben şunu söylemeden geçemeyeceğim efendim. Bu gecenin mimarları çok önemli. Altyapılarını yapanlar, yıllardır, aylardır emek verenler. Bu yüreğe aslında gönüllerini koyanlar çok kıymetliler. Desteklerini esirgemeyenler. Evet efendim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Sürel'e sizlerden ben kocaman alkış istiyorum öncelikle efendim. Şu an kendisi aramızda değil ama. Antalya İl Beyimiz, aynı zamanda Kültür Kervanı program yapımcımız, sunucumuz, her şeyimiz aslında arkamızda Kocadağ. Hamdi Sarıca şöyle ayağa kalkmasını rica edeceğim efendim. Kocaman alkış isteyeceğim kendisinden İl Beyimize. Buyurun Sayın İl Beyimiz. Antalya Yörükler Derneği Başkanı, çağın ilk ateşini yakan adam diyoruz biz kendisine. Sayın Abdullah Tuman'ı şöyle buyurun Sayın Başkanım ayağa kaldıralım. Kocaman alkış istiyoruz efendim sizlerden. Kıymetlileri kıymetlendirmek lazım. Neslihan'cığım ben sana bırakacağım. Böyle bir sazla açılış yapsınlar. Ben bir şiir okuyayım. Ondan sonra sen bir türkü gir. Gönülden olur mu? Alkış alalım efendim Neslihan Yılmaz'a. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Karanlık geceleri düşüyoruz. Yaktığın ateşlerle söndüğün yerde evimiz. Suyların katar katar olsa da şöyle gözünü kapatır da öyle bir demlenirsin ki ne yayra seni anlar ne de sen yayrayı. Belki 9, bilemedin 7 yaşındasın. Gurbeti sırtlamışlar ardına. Hep benim gözyaşımdasın. Küçüktüm, büyüdün dediler bana. Koca bir köpeği sırtladılar sırtıma. Tek derdim, yörük çocuğu olmaktan gayrı bir şey değildi. Şimdi yürüyorum. Koca Akdeniz'e bakan gözlerinle Mustafa Kemal gibi, Cumhuriyet gibi, Atatürk gibi, sönmeyen ateşler gibi haykırarak yürüyorum. Öğrettin anne, öğrettin baba, yörük çocuğuyum. Doğrularımla, değerlerimle yürüyorum. Şimdi mi? Türk'ümü size sunuyorum, size sunuyorum.
Güzel mükellefilerimiz. Birbirinden değerli dernek başkanlarım da burada. Efendim buyurun. İsteğinizi söyleyin. Tamam söyleyin, biz orada diğer türkümüze gece duralım. Haydi bakalım. Size bakıyorum ben şu an, buyurun. Tamam, sağ tarafına vereceğiz. Haydi! Ha! İsteğiniz dinleyeceğim biraz.
Harikasınız. Devam mı? Peki yöreden mi? Yaylalar. Ama herkes oynayamaz onu. Bak. Başta Feyza Hanım. Evet. Şimdi güzel bir böyle Antalya türküsüyle hepimizin oynayabildiği. Evet. Keyiflerimiz yerinde mi? Anlayamıyorum. Teşekkürler.
Ayağınıza sağlık. Ne güzel eşlik ettiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Yine her yerde olduğu gibi Burdur Yörük Haydar Derneği Başkanımız. Ben de üyesi oldum. Alaaddin Başkanım yine yalnız bırakmadı ve birbirinden değerli dernek başkanlarımız. Çok teşekkür ederiz. Bu saatlere kadar buradasınız. Afyon'dan, Muğla'dan, Konya'dan, Akşehir'den, birçok yer, İzmir'den, Aydın'dan. Efendim buyurun, hoş geldiniz. Evet, şimdi bir ördeğime kaz diyorlar gelmişti. Akseki'den. Yaylı yolları. Tamam, 2 türkü yapacağım. Ondan sonra yaylı yolları da oynayalım. Evet, ördeğime kaz diyorlar isteğimiz gelecek. Burada mıyız efendim?
severlere gitsin bu güzel türkümüz. Çok güzel değil mi? Kıymetli izleyenlerimiz, toyumuz bütün coşkusuyla devam ederken Kültür Kervanı ekibi olarak şöyle arada oturanlara da bir merhaba demek istiyoruz. Evet efendim, hoş geldiniz. Nerelerden geldiniz? Ben Denizli Canguturan'dan geldim. Sefa getirdiniz Sağ olun, efendim. teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? Benim ismim Orhan Özcanlı. Hasan Coşan'ın asker ateşiyim. 1978'den 80'e kadar ateşiz. 38 senedir asker ateşimiz. Bizi davet etti, biz de buyurduk geldik. İlk defa mı geliyorsunuz? Sefer geliyorum. Evet. Nasıl buldunuz toyumuzu? Güzel, harika. Sağ olun. Farklı değil mi? Çok güzel. Ben böyle olduğunu hiç ummuyordum yani. Bizim oralarda doluyor bazı bu yürük şelale. Hiç böyle güzel olan ben görmedim yani. Hele kızımız var, çok güzel. Sizler falan döktürdünüz vallahi. Sağ olun. Şimdi yörük toyları çok özeldir. Burada da aslında 4. Uluslararası Yörük Festivali ve 25.si düzenlenen bir yörük toyu var. Hem uluslararası olması sebebiyle tüm dünyadan gelen çok farklı renkler de var. Bunlar da tabii ki bu kültüre de renk kattılar ayrıca. Hemen dönüyoruz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? İrfan Küren, Hasan Coşan'ın asker arkadaşıyım. Aynı arkadaşım dediği gibi. Senelerdir görüşüyoruz. Benim ikinci katılışım. 2 ay evvel de bir otelde katılmıştım. Çok güzel, beğendim. Şimdi ben Hasan Coşan'ın asker arkadaşım dediniz ya, ben çok özel bir şey sormak istiyorum. Hasan abi askerliğinde nasıl bilirsiniz efendim? Çok iyiydi. Bol nöbet tutardı. Bol nöbet tutardı. Hiç böyle aslarından, üstlerinden sıkıntılar yaşadı mı? Bol nöbet tutardı. Bir depo, mermi deposunda bol nöbet tutardı. Düzenli bir emir eriydi o zaman. Çok güzel. Çok güzel emir eriydi. Arkadaşlığınız da çok uzun yıllardır devam ediyor. Biz 5 arkadaşız. İkisi de Allah nasip etse yarın gelecekler. Bolu'dan, biri de Maraş'tan inşallah yarın gelirler. Senelerde ama senede bir sefer, 2 sefer buluşuruz. Düğünlerimizde, cenazelerimizde böyle buluşuruz, toplanışırız. Gidiyor, Allah sağlık verdiği müddetçe bu muhabbetimiz devam edecek. Yörük toylarının aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi değerli izleyenlerimiz, birlik ve beraberliği sağlarken eski dostlukların da daha da ileriye gitmesine neden oluyorlar. O yüzden bizler bu şölenlere her zaman geliyoruz, takip ediyoruz ama işte gördüğünüz üzere 30 yılı aşkın bir asker arkadaşlıkları olan 38 yıl değil mi? 40 artık merdiven dayayacaklar. Onlar da çok uzak yollardan gelmişler. Tabii ki burada biraz hatır, biraz da gönül işi var efendim. Biz teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. O güzel alkışları bu güzel orkestra için istiyorum. Daha kuvvetli gelsin efendim. içerisinde başladı Ardış dağında Ardış dağında Yalnız mı kaldın da vay gülüm Yayla yolunda Ay ayna Yayla yolunda Omar dayımın kaçırı Neyi sarsan götürü Omar dayımın kaçırı Neyi sarsan götürü Ne laflar duydum da Senin yüzden ötürü Ne laflar duydum da Senin yüzden ötürü Oldu mu güzelim oldu mu Söz yerini buldu mu Bize götürmeyenler Allah'ımdan buldu mu hey
oldu mu güzelim oldu mu sözlerini buldu mu bize karar diyenler Allah'ım oldu mu aşamadı sözlerini buldu mu bize karar diyenler haydi baz geliyor. Meşeli dediğim meşeli meşeli dediğim meşeli Başka kızlar geliyor eliyorum ben şişeli Başka kızlar geliyor eliyorum ben şişeli Sürüm 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 sür beni kızlar Gözüde çapraz sür beni kızlar Sürüm 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 sür beni kızlar Gözüde çapraz sür beni helal olsun. Ayaklarınıza sağlık. Helal olsun. Yayla yolları dedi, sonuna kadar da oynadı. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sevgiler hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Bir Antalya'nın mor üzümü istek geldi ama hazır değiliz herhalde değil mi hocam? Sonlara doğru alalım onu. Hazırlıksız gelmişsiniz. Akseki Kaşık ekibi için. Dinlenelim mi biraz? Erik dalı. Doğru mu anladım? Peki, erik dalı. Eşlik ediyoruz değil mi? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Güzel hanımlar, güzel beyler. Haydi.
oynasın eller, diller söylesin diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Eller oynasın eller, diller söylesin diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Şu çuğramın telleri alevden bildirir. Açıldı merkezi bana elindeki güllere. Yenge kesman yenge uçtan oldu kesman yenge. Yenge kesman yenge nasıl oldu kesman yenge. Çantanıktan kalbur var, abizim acan. Çantanıktan kalbur var, abizim acan. Arşıman kalbur var, arşıman kalbur var, Ağlar bir bakşanlar, abizim acan. Ağlar bir bakşanlar, abizim acan. Yağlar kalbur var, Aşam aşam pencerede böyle Uyumalı vaktimizi yok böyle Nerelisin vaktini gelin nereli Ben oldum ben sana dönüyorum Bahçemizde gülen var, koluna sürülen var. Hakaretme dediniz, sarılırken görenler. Aman dediniz, kaldım yeriniz, aşam aşam pencerede Nerelisin ahdını gelin nereli Ben oldum ben sana gönül Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Çok ben teşekkür ederim, sağ olun. Dinlenelim biraz. Yoksa hareketli tempomuz güzel mi, yerinde mi? Teşekkürler. Buyurun. Antalya Burdur havası. Tamam. Şimdi güzel bir şöyle bir tane hepinizin çok sevdiği, evet, Burdur'un İstiklal Marşı diyoruz ya, çok diğer yörelerimizde de çok seviliyor. Buyurun efendim, birlikte söyleyelim.
türkü sonu. Teşekkürler efendim. Bu güzel eşliğiniz için de teşekkür ederiz. Tamamdır. Evet, bir gönül dağı yapacağız. İstek gelmiş. Kısacık onu yapalım. Ondan sonra son türkülerimiz de hareketli. Peki, verirsin. Evet, arada böyle sunucular giriyor çıkıyor ama Ne güzel. ben Renk normalde katıyorsunuz. bu kadar kıymetli sanatçıların sözünü kesmek istemem ama sizlerden öncelikle şu kıymetli sazlara kocaman alkış istiyorum efendim. Çok büyük alkış istiyorum. Onlar görünmeyen aslında koca dağlar. Bir de ses sistemine, Tom Meister'e güzel böyle kocaman alkış istiyorum. Onlar Çok en önemli, iyi çok şekilde önemli. Çok seslerimizi teşekkür ederiz. duyuruyorlar bizleri. Dedik ya emektarlarımız var, emekçilerimiz var. Bu kültürü sırtına yüklenip gidenler var. Neslihan Hanım'ın türküleriyle sizleri baş başa bırakacağız ama Antalya İl Bey'imiz bu kültürü her yerde taşıyan kıymetli birisi gelecek efendim. Hamdi Sarıca, Neslihan Yılmaz'ın hediyesini takdim etmek üzere kocaman alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim kendilerini. Lütfen buyurun. Beyim sürpriz oldu bu. Normalde hep kendi fotoğrafım olurdu ama bu sefer çift olmuş burada. Teşekkür ederiz, sağ olun. Osman nerede? Osman yok. Yok, Osman. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Neslihan'cığım, biraz önce Osman'ın türküsü ne kadar güzel söyledi dediler. Benim eşim de burada, benimkinin adı Hüseyin. Bana Osman'ın türküsünü söyle deselerdi ben şunu söylerdim. Damdan damattan yar Osman'a yandım. Horozlardan korkan yar bir tanem. Bir daha bunu söyle Osman'a sen. Ben de eşime sevgili saygılarımı sunuyorum efendim. Evet, şimdi söz sende. Beyim çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok düşünceli ve çok ince bir hediye olmuş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Alkışlayalım mı güzel karıyı efendim? Bu güzel anları ölümsüzleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın İl Beyimiz Hamdi Sarıca. Şimdi o elleri kolları kocaman tekrar görelim efendim. Kocaman 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 Çok kaldıralım. teşekkür ederim. Şöyle Akdeniz'e doğru kocaman bir türkü seni gönderelim. Neslihan Yılmaz'ı dinlemek devam edelim. Haydi bakalım. Haydi bu güzel türküyle birlikte sunayım.
teşekkürler, sağ olun. Evet, son türkülerimizi hareketli yapıyoruz. Haydi bakalım. Yaylalarda gezersin, yaylalarda gezersin, keklik gibi söker. Akkaya'nın başında, Akkaya'nın başında yanık yanık ötersin, çıktım yayla yoluna varem gider, yanına şu yürüyün kızının ne can bilsem, yoluna çıktım yayla yoluna varem gider, yanına şu yürüyün kızının ne can bilsem, kolun yaylalardan inersin, yaylalardan iner, basmalar giyer. Akşamlarda olunca, akşamlarda olunca nerelere dönersin, çıktım yayla yoluna varem gidem, yanına şu yürüyün oğlunun ne can gitsem, koynuna çıktım yayla yoluna varem gidem, yanına şu yürüyün oğlunun ne can gitsem, kolun gökte de yıldız ellidir, ellisi de bellidir. Gökte de yıldız ellidir, ellisi de bellidir. Gizli de sevda çekenler ama bakışından bellidir. Gizli de sevda çekenler ama bakışından bellidir. Buyurun Aksakil'im, buyurun. Antalya'nın mor üzümü severler boy uzunu, aleyli. İmamın küçük kızını sevsem ne zaman, ne zaman, ne zaman, sevsem ne zaman, ne zaman, ne zaman. Saran kollar yorulur mu bir zaman, seven kollar yorulur mu bir zaman. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan siz güzel dostlarımız, gönül dostlarımız, yörük dostlarımız. Sizlerin hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bizleri sizlerle buluşturan
Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Süren, İl Beyimiz Hamdi Sarıca ve Dernek Başkanımız Abdullah Daman ve burada bizi yalnız bırakmayan sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki konser görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.